Sonunda Chainsaw Man okuma maratonu videosu. Kanalın gönderiler kısmında bir anket yaptım ve dedim ki aşağıdaki serilerden hangisine okuma maratonu çekmeliyim sizce? Ve tabii ki de siz de en fikri olanı seçtiniz. Muhtemelen okurken birçok sansür uygulayacağım. Denji karakteri biraz cinsel olarak fazla meraklı olduğu için bunu sürekli dillendiriyor. Sansür uygulamaya çalışırım. Videoya başlamadan önce 2 saniye ile bana destek olabiliyorsun, biliyor muydun? Like tuşuna basıp abone olunca bitti. O kadar basit ki tık tık. Ben Saadet ve şu anda kanalın katıl üyelerini görüyorsunuz. Desteğiniz için çok teşekkürler. Hazırsan başlayalım. Şimdi öncelikle biz ilk cildi okuduğumuzda ilk bölümlerde ne görüyoruz? Yoksulluktan vücudundaki organları, parçaları satan bir çocuk görüyoruz. Yani bu genç kardeşimiz maalesef ki sefaletle çok fazla haşır neşir, maalesef ki reçelli ekmeğin hayalini kuran ve karın tokluğuna hayatta kalmaya çalışan bir kardeşimiz. Fakat bu kardeşimiz Denji aynı zamanda babasının borçlarını ödüyor arkadaşlar. Yani şöyle, babası vefat etmeden önce ona epey bir borç bırakmış. Bu da o borçları borçlu olduğu kişiye ödüyor. Peki nasıl öldürüyor? Organlarını satarak, ayak işlerine bakarak. Bu arada Denji'ye eşlik eden Pochita isimli bir köpüş var. Bu köpüş de iblis. Şimdi bu evrende iblisler var ve bu iblisleri avlamaya çalışan iblis avcıları var. Normal insanlar var. Bir tür daha var ama o sanırım sonlarda çıkacak ortaya. Animede görmüştüm. Onu birazdan anlatırım ifritleri çıktığında. Bayağı köpek gibi kullanılıyor. Bunu da seride söylüyor zaten. Köpek gibi kullanılıyor dediği için ben de burada öyle söylüyorum. Yani içimizi paramparça ediyor. Pochita ise iblis ama Denji ile anlaşabilen bir iblis. Hatta Pochita ölmesin diye Denji ona kendi kanından vererek onu besliyor mesela. Bu yüzden de aralarında bir yakınlık oluyor. Bir arkadaşlık ilişkisi oluyor. Yani onun evcil iblis köpeği gibi oluyor. Peki biraz ilerleyince ne oluyor? Yani Allah kahretsin. Makima giriyor sahneye ama nasıl giriyor? Şimdi öncelikle Denji ve Pochita konuşuyorlar. Denji diyor ki bana bir şey olursa sen benim bedenimi ele geçir ve hayallerini yaşa diyor. Benim hayalim diyor reçelli ekmek diyor. İçim sızlıyor. Bunun üzerine iblislerin olduğu bir yerde Denji tuzağa düşürülür. O sırada hayatını kaybeder. Pochita ise buna kayıtsız kalmaz. Denji'nin bedenine girerek onun benliğiyle bütünleşir. Ona hayatını verir ve Denji tüm uzuvları tamamlanmış bir şekilde tekrardan hayata döner. Ve bu süreçte kapıdan iblis savcıları girer. Der ki bizden önce burayı birisi halletmişler. Makima ve Denji ile o şekilde tanışır. Bu arada Denji'nin kokusu hem iblislerden hem insanlardan artık farklı. Çünkü Pochita ona bir hayat verdi. Makima kapıdan girip diyor ki ya diyor bir iblis olarak şu an nakavt olacaksın ya da benim köpüşüm olacaksın diyor. Ama diyor köpüşüm olursan bakarım sana diyor. Denji de bunu kabul ediyor. Karın tokluğuna, yani en azından karnım tok olacak düşüncesiyle kabul ediyor. Makima nefretimiz tam olarak burada başlıyor işte. Bu arada Aki karakteri şu anda 1. ciltte girdi. Şöyle de göstereyim size. Tokyo'ya gidiyorlar ve Tokyo'da işte İblis Avcıları Akademisi'ne giriyorlar. Orada Aki ile tanışıyor. Aki karakteriyle ilk başta anlaşamıyorlar, sürtüşüyorlar. Aki çok ciddi ve iblislerden nefret ediyor. Denji ise iblislerle arkadaş bile olabileceğini söylüyor. Yani sen nasıl iblis avcısı olacaksın? Hatta aralarında şöyle animede olduğu gibi diyaloglar geçiyor. Evet, şimdi Power karakteri girdi. Peki kim bu Power karakteri? İblis ama insan aklını kullanabildiği için tam iblis değil. Kan iblisi olarak geçiyor. İnsanlara karşı soğuk, negatif ama bir kedisi var. Kedisini kurtarmak istiyor. Kedisini kurtarmak için de Denji'den destek alıyor. Bu arada Makima bu ifriti gruba dahil etti. Dedi ki bunun aklı melakeleri yerinde, biz bunu alalım. Bununla iblis avlayalım. Hazır avlamışken de bu Denji'nin arkadaşı, ekip arkadaşı olsun diye Aki yönlendiriyor. Çünkü aralarında bir negatiflik oluşuyor. İfritler de biraz daha negatif olduğu için böyle yapıyorlar. Bu ifritin güzel bir tarafı var. Power'ın bir kedisi var ve kedisi rehin alınmış. Kedisini rehin alan iblisi eğer Denji öldürürse, bunu söyleyeceğime inanamıyorum, onun özel bölgesine, memiktosuna dokunmasına izin verecekmiş. Ama hep böyle gitmiyor seri. Hikaye çok güzel derinleşecek. Bu arada Denji'nin bir hayali de var. O da şu: hiçbir kadınla birlikte olmadan ölmek istemiyor. Ya 16 yaşında bir ergen, yoksulluk çekiyor, hayatta kalmaya çalışıyor. Çok normal. Şimdi yarasa iblisinin hanına geldiler. Yarasa iblisinin kolu insanlar tarafından yaralanmış ve İfrit Power Denji'yi kandırmış. Yani yarasayla anlaşmışlar ki eğer bana bir insan getirirsen sana kedini geri vereceğim diyor. Fakat kediyi kafesiyle birlikte midesine atıyor. Aslında Power Denji'yi ortadan kaldırmayı planlıyordu. Şimdi Denji ile yarasa iblisi arasındaki fight'ı izliyoruz. Bir de şöyle bir şey var.
Denji, Power'ın kedisine olan bağlılığını tam olarak kestiremese de hissedebiliyor. Çünkü kendisi de iblis olan Pochita ile aynı bağ sahipti. Şöyle birbirini yutan renklerin kullanılması benim hoşuma gidiyor. Biraz daha seri ilerlesin. Hani böyle üzerine konuşabileceğimiz çok fazla konular var. Muhtemelen bunlarla ilerleyen ciltlerde karşılaşacağız. Şimdilik seriyi özümseyelim istiyorum. Kima var ya, Makima, gerçekten çok aşağılık birisi. Neden? Kendi çıkarları için, kendi amaçlarına gitmek için Denji'yi çok fena kullanıyor. İkinci cildinde biz işte yarasayla fight veriyoruz. Daha sonra çok önemli bir sahne oluyor. Power Miyavcık'a kavuşuyor. Çünkü zaten Denji Miyavcık'ı kurtarırken Power'ı da kurtarıyor. Ama kendisi çok kötü yaralanıyor. Bu süreçte Aki geliyor onun yanına. Çünkü yarasanın manitası da solucan mıydı bu? Pardon, sülük iblisi de geliyor. Sülük iblisi diyor ki sen yakışıklısın, ben seni öldürmeyeceğim. Hadi yine iyisin, git yoluna bak diyor. Ama seni öldürmesem de onları öldüreceğim dediği için testere adam diyor ki hayır, benim hayalim var. Diyor ki ben gideceğim Power ile fiziksel bir gelişim kazanacağım diyor ve ona saldırıyor. Bu süreçte tabii ki de çok ağır yaralanıyor ama tam orada kim yetişiyor biliyor musunuz? Kon. Bu arada buradaki iblis avcılarının tamamının neredeyse iblislerle anlaşmaları var. Bu ne demek? İblislere kendilerinden bir parça bir şey vererek, onları yani besleyerek çıkarları doğrultusunda kullanabiliyorlar. Bu bence çok güzel mantık. Hani bir iblisi kullanabilmen için senin de bir şeyler veriyor olman gerekiyor. Yoksa seni yer zaten. Hani niye sana hizmet etsin? Burası güzel oturmuş diye düşünüyorum. Ve şu hareketle çok cool bu arada. Denji tekrardan iyileşiyor işte. Ve Power ona verdiği sözü tutuyor. Aralarında bir yakınlaşma oluyor klozette. Denji'yi kaybedeceğini hissedip başkasının ona verdiğinden daha fazlasını vermek için hareket eden kim? Makima. Diyor ki hani sen benim kuçumsun, ben diyor seni kaptırmam diyor. Ne güzel kullanıyorum ben seni diyor. Şimdi diyor bizim bir tane daha iblisimiz var. Adı da silah iblisi. Eğer diyor onu indirmeyi başarırsan senin istediğin bir şeyi yapacağım diyor. Tabii ki de Denji'nin aklına normal bir şey geliyor mu? Gelmiyor. Fik geliyor aklına. Soruyor Makima'ya yani her şey derken kota sınır yok mu? Yok diyor Makima'da. Sen silah iblisini hele bir indir diyor. Paslaşırız diyor. Tabii ki bu Denji durur mu? Durmaz. Hemen gidiyor silah iblisini hemen aksiyon almaya karar veriyor. Okey diyor, ben bu işi yaparım diyor. Ben bunu hallederim diyor. Bu arada çok önemli bir detay söyleyeceğim size. Testere Adam serisinde iblislerin isimleri iblislerin gücünü betimliyor. Mesela salatalık turşusu iblisinin gücü ne kadar olabilir? Salatalık turşusu kadar gibi düşünebiliriz. Mesela Testere Adam Chainsaw Man ya, hani onun içindeki iblis. Bu onu güçlü yapıyor. Ya da silah iblisi. Bu da onu güçlü yapıyor. Hani ismin ne kadar güçlüyse, çünkü her iblis bir isimle dünyaya geliyor, İblis de o kadar güçlü oluyor. Ve şimdi silah iblisinin peşindeler. Silah iblisi de dünyanın içinden gitti. Bak 37 saniyede neler yapabiliyor. 4 salisede neler yapabiliyor. Hepsi yazıyor bu panellerde. Mesela Meksika'da 2 saniyede 6088 kişiye zarar vermiş. Knockout etmiş. 37 saniyede 316.932 kişiyi hayattan koparmış. Ekip de arka planda şöyle silah iblisine ulaşmak için çabalıyor. Sonsuz 8. kat bölümüne geçeceğiz. Ama geçmeden önce silah iblisini ararken başka iblis çıkıyor ortaya ve onu öldürmeleri gerekiyor. Bu sırada da Himeno isimli iblis avcısı diyor ki iblisi öldürene benden öpücük. Yani bunların motivasyonlarının sürekli böyle olması seriyi okumayı zorlaştırıyor bence. Hani farklı bir yöne kayıyormuş gibi. Buralar evet benim de hoşlanmadığım detaylar. Motivasyonları bu tarz şeyler olmasa tam komik duruyor ama çok da değil bence. Himeno karakterinin sağ gözü yok. Neden? Çünkü hayalet iblisiyle bir anlaşması varmış. Hayalet iblisi gözükmüyor. Himeno'nun sağ gözüne karşılık hayalet iblisi de ona sağ kolunu kullandırıyor. Şimdi bunlar 8. katta, sonsuz 8. katta kaldılar. Meğer 8. katta saat 8:18'de zamanında durdurmuşlar. Mesela merdivenlerden çıkıyor, tekrar merdivenlerden iniyor, halbuki çıkarken iniyor yani. Ve diğer arkadaşlarının yanına iniyor karakterler. Böyle bir döngünün içindeler ki biz buna paradoks diyoruz. Paradoksun içinde hayatta kalmaya çalışıyorlar. Sonra bir tane iblis geliyor ve diyor ki insanlar diyor Denji'yi bana verin. Orada iblis bu. Abisini üniversiteye gönderen iblis amcalarından bir tanesi gelip diyor ki Denji
Elinde de bıçak. Bırak da yesin seni diyor. Burada bitiyor ikinci ciltte. Ve biz bu ciltte Aki ve Himeno'nun nasıl bağ kurduğunu öğreniyoruz aynı zamanda. Hatta Himeno Aki'yi sigaraya başlatmış. Maalesef ki hani ilk dalı içince devamı da gelmiş. Bu yüzden arkadaşlar teklif dahi edilse size sigarayı bir tadına bakmak için bile alıp içmeyin. O kadar zararlı. Hem cebinize çok zararlı hem sağlığınıza zararlı. Power'ın verdiği espritonu güzeldi bu arada. Diyor ki mesela ben Nobel ödülü alsam, sonra diyor bütün insanlar benden aşağıda kalsa, bunu da Başbakanlık Sarayı'na giderken merdiven olarak kullansam, sonra diyor sarayda işe girince diyor KDV'yi %100 yapsam, maksat insanlara acı çektirmek falan diyor. Hani bu noktada bir tık kırıklığı güzel. Power'ı bir noktada seviyorum ben şu anlık. Makima'yı sevmiyorum. Makima'dan nefret ediyorum. İçimde Makima'ya karşı korkunç bir sevgisizlik var. Şimdi 8. kattayız. Bu sonsuz 8. katta. Şu iblisi testere adam yenmeye çalışıyor. Onun fight'ını veriyor. Bu arada iblis avcılarının ne kadar onurlu olduğunu fark ettiniz mi? Oradaki iblis diyor ki mesela testere adamı verirseniz siz gidebilirsiniz. Böyle bir anlaşma yapabiliriz diyor. Ama iblis avcıları yok diyor. Bir korkan kız diyor ki işte onu öldürelim. Bir de Power, İfrit diyor işte hani gitsin o ya ne olacak ben Nobel ödülü kazanacağım falan diyor. Aki Aray'ı ona bir şey olmasını istemiyor. Neden? Öncelikle silah iblisini yenmek için Chainsaw Man de yanlarında bulunsun istiyorlar. Bu bir. İkincisi ise iblislerle anlaşma yapmak bu evrende yasak. An itibariyle Dence ilk öpücüğünü verdi. Hani bu muhabbet o kadar böyle içten, o kadar gerçekçi verilmiş ki adam ilk öpücüğünü alabilmek için, biriyle öpüşebilmek için gitti iblis yendi ya. Böyle bir şey olabilir mi? İlk öpücüğünü aldığı sırada tabii ki de Makima Hanım'ın görmesini istemiyor. Hani böyle bir mekanda oturup eğlendikleri bir vakitte oluyor bu. Herkesin kafa çok güzel. Makima Hanım da eşlik ediyor. Hanım demesem şunu olur mu? Çok gıcık kapıyorum da. Makima da eşlik ediyor işte. Eyvah diyor Makima Hanım gördü diyor. Çünkü aklında o var, sırada o var. Hani ondan da bir şeyler isteyecek. Bu sırada ağzına kusuyor. Korkunç, iğrenç bir sahne. Bir de hissettiklerinden dolayı Pochita'dan özür diliyor. Diyor ki üzgünüm diyor. Sen de fik yapmak istiyordun ama ben kendimi Makima ben kendimi diyor Makima'ya saklamak istiyorum. İlk seferim onunla olsun diyor. Allah'ım yarabbim şuralar var ya o kadar uzun tutulmuş ki yani. Bitse de gitsek diyorum. Şimdi şu tek gözlü ablayla aralarında bir anlaşma yaptılar. Aki ile onun arasını yapması koşuluyla Denji ile de Makima'nın arasını yapacağını söylüyor. Diyor ki Denji diyor senin Makima ile aranı yaparım ama sen de benim aramı Aki ile yap diyor. Ve diyor tamam şimdi aramızdaki ast üst ilişkisi kalktı artık biz arkadaşız diyor. Ve en sevdiğim sahnelerden birisi geldi. Makima Kyoto'ya giderken trende saldırıya uğradı. İşte bu sahneler güzel. Şu anda çok kötü şeyler oluyor. Lokantada saldırıya uğradılar. Aki'ye de saldırıyor şu abi. Şu arkadaş Aki'ye de saldırıyor. Hatta Himeno'ya da saldırıyor. Ama diyor ki Power'a Himeno beni boş ver. Aki'yi kurtar. Ve anlaştığı iblise diyor ki Aki'yi kurtar her şeyim senin olsun diyor. Aki'ye diyor ki sakın ölme tamam mı? Çünkü ben öldüğümde arkamdan ağlamanı istiyorum diyor. Benim için acı çek diyor. Gerçek hayatta sevmedin var veda ederken sev diyor. Ve hedef testerenin kalbiyken Himeno'ya şu şekilde veda ediyoruz. Burası o kadar kalp kırıcı bir sahne ki. Ve ikinci ciltte burada bitiyor. Arka plana da ekstra olarak Power'la ilgili bir bölüm eklemişler konudan bağımsız. Üçüncü cildi de yani bitirmiş olduk. Ya çok güzel gidiyor seri var ya böyle okuduğun zaman hani arka arkaya konuşmak istiyor insan. Ama okurken de bir noktada kaptırıp devam ediyorum. Aralara yine de girmeye çalışıyorum. Makima ölmedi mi ya? Makima trende ölmüştü ne oldu bu? Dirildi bir şey oldu. Bir şey olmuyor sürekli. Bu kadına hiçbir şey olmuyor. Bu kadın sürekli yaşıyor. Bu kadın her şeyi bir şekilde aşıyor. Deli ediyor beni. Denciye saldırıyorlar. Arka planda şu gacı kim onu da çözemedim. Gıcık kaptım böyle çocuğa benziyor gerçi ama bununla ilgili de bir arka plan backstage hikayesi çıkmadı yani. Şu yani. Neyse okuyup öğreneceğiz. Bazı yerler cidden bunaltıyor. Çünkü hani testereye dönüştüğü sahneler var ya oradaki paneller o kadar yoğun ki arkadaşlar. Şöyle oluyorsunuz yani. Ya gözünüz yoruluyor orayı incelemekten. Üstündeki kanlar Makima'ya ait değilmiş. Vurulmamış. Buymuş yani açıklaması. Ama yine de ben Makima'da bir böyle ters köşe olacağımıza o kadar inanıyorum ki. Yani zaten irrite gıcık bir karakter ama zaten bizi sürekli ters köşe yapacaktır hareketleriyle de ben yaratılışıyla alakalı da bir ters köşe olacağımızı düşünüyorum. Ne oluyor? Bir şeyler oluyor.
Aa, değişik değişik hareketler yapıyor bu Makima. Herkesin gözünü filan kapatmış manyak. El hareketleriyle insanlara şaka mı bu? El hareketleriyle insanlara neler yaptırıyor? İblis falan vardır diyordum. Bu ne içinden? Bu bildiğin şeytanmış. Şimdi 4. cildi biz yarıladık. Peki bu 4 ciltte bizi sıkan şey ne oldu? Öncelikle ben sadece full fight kısımları sevmiyorum. Çok toksik gelmeye başlıyor artık bana. İlk başlarda hani ilk anime izleyeceğim zamanlar evet çok keyifliydi. Mesela Jujutsu Kaisen bunun net bir örneğidir. Ama mesela artık beni o kadar etkilemiyor. Mesela Jujutsu Kaisen'in 1. sezonun 22. bölümünde mi ne uyuyakaldım ben ya. Burada da öyle sahneler var. O yüzden akmıyor. İfritler yarı ölümlüler. Denji gibi olanlar ise ölümsüz. Ve Denji'nin kalbini birileri isteyip duruyor. Makima değişik hareketlerle insanları eğip bükebiliyor. Kimsin? Sen kimsin? Sen Rus ajanı mısın? Nedir bu hareketler? Nedir bu gizem? Böyle bir ters köşelerimiz olacak gibi hissetmeye başlıyorum bu sahnelerden dolayı. Denji'nin kalbinde niye istiyorlar? Denji sürekli bir fight halinde. Savaşıp dövüştükçe de kan kaybediyor. Sürekli güçsüz düşüyor. Yani Denji bu kadar zorluğa niye göğüs geriyor peki? Bu kadar canı yanıyorsa, bu kadar acı çekiyorsa bir karnı doysun diye, ama ondan önceliği artık fikfiksel yaklaşım var. Yani işin içinde fikfik varsa Denji diyor ki ben yaparım. Yani en son kızı öpecekti. Kız ağzına kustu. Üstüne kaybettik Himeno'yu. Onun da Aki'yi sevdiğini öğrenerek gitti. Burası mesela bir tık derinleştirilebilirdi bence. Çok yüzeysel kalmış. Aslında çok güzel bir yerde veriliyor. Yani hissediyorsun. Ama hani vardır ya böyle mesela sayfalar ilerler ama sen hala o kısımları hatırlarsın. Böyle içinde bir burukluk olur. Onu bana yapmadı Himeno'nun ölümü mesela. Mükemmel bir sahne geliyor. Power diyor ki bu şekilde nereye kadar mutlu olacağız? Yani böyle mutlu olamıyoruz diyor. Kaçalım beraber diyor Denji'ye. Ve Denji ilk kaçma teklifini böylelikle almış oluyor. Ve tabii ki de diyor ki şimdi kaçarsak diyor toplum güvenliğinin düşmanı olacağız diyor. Yani iblis olarak adımız kara listeye girecek diyor. Kaçmayalım diyor. Yer miyiz biz bunları? Yemeyiz. Senin aklın fikfikte. Birkaç iblis öldüreyim, birkaç hatun götüreyim kafasındasın sen yani. Başka bir şey de değilsin Denji, yeme bizi ya. 4. cildin önemli olaylarından bir tanesi de Aki'nin iblisi Kon dediğinde harekete geçmiyor. Yani onu reddetmiş gibi bir şey olmuş. Şimdi toplum iblis güvenliği birliği depolarına iniyorlar ve oradan iblis bulmaya çalışıyorlar. Yeni bir silah. Çünkü Aki iblis avcılığı görevine devam edecekse bir iblise yani bir silaha muhakkak ki ihtiyacı var. Ve bu süreçte de tabii Aki dinlendiği sırada da Himeno'nun kız kardeşi gelmiş. Ona mektupları vermiş. Himeno'nun kız kardeşine yazdığı mektupları Himeno'nun kız kardeşi Aki'ye getirmiş yani. Böyle duygusal bir şey bıraktılar. Şimdi silah arıyoruz. Bakalım bulabilecek miyiz? Şimdi Aki biraz daha uzun ömürlü olacak diğerlerinden. Neden biliyor musunuz? İblis deposundan kendini iblis buluyor. Bu iblis diyor ki karnıma gir de geleceği göreyim diyor. Başka türlü geleceği göremem diyor. Aki onun karnına kafasını sokuyor ve geleceğine bakıyorlar. Ama Aki göremiyor geleceğini. İblis görüyor. Diyor ki ben senin gözünde yaşayacağım. Çünkü en berbat şekilde sen Nanaito olacaksın diyor. Nasıl Nanaito olacağını sana söyleyeyim mi diyor. Aki de diyor ki yok ya bilmek istemiyorum. Ben yapacağım misyonumu tamamladıktan sonra ne olursa olsun diyor. Ama Aki bir tık uzun yaşayacak. Çünkü onun gözünde kalmayı tercih etti. Mesela kısa ömürlü olsaydı muhtemelen böyle büyük bir şey isterdi. Ama uzun ömürlü olacağı için hani büyük bir şey isteyemiyor. O süreçte onu doyuracak kadarını istiyor gibi düşündüm. Bilmiyorum yanılıyor muyum? Okuyanlar bir tam burada yazabilir mi? Makima gacısı yine her yerde. Denji'ye saldıran yaşlı ve alkolik adamın kiminle buluştuğunu tahmin edin. Makima'yla. Şu cilt çabuk bitsin çünkü bu cilt beni bayağı bir yavaşlattı. Ya muhtemelen ilerleyen ciltlerde şöyle bir şey olacak. Şu anda bize böyle yüzeysel verilen hikayeler devam ciltlerinde derinlik kazanacak. Çünkü mangalarda çoğunlukla böyle oluyor. Çizgi romanlarda mesela onu ara ara vererek oluşturuyorlar bazı çizgi romanlarda. Ama bu seride bence ilerleyen ciltlerde olacak. Ama bu cilt artık bir bitsin. Chainsaw Man'de Walking Dead referansı olması şaka midur? Çünkü zombiler varmış ve zombilerin ısırdığı insanlarda zombiye dönüşüyormuş. Bir de bir şey diyeceğim. Şimdi bunların hepsi silah iblisini öldürmeye çalışıyor ya. Silah iblisi Makima çıkmaz değil mi? Hani bizimkiler saldırıya uğradı ya. Orada bir çete silah iblisiyle anlaşma yapmış. Silah filan almış ondan. Çete üyeleri. Makima da bunu sorguluyor. Ve çete liderine gelip diyor ki bana isimleri var diyor. Burada çete lideri diyor ki
Bizdekilerin isimlerini veririz. Onları hatta hapse tıkın, akılları başına gelsin ama diğer çetelerdekileri veremeyiz. Bak saçmalığa bak. Çünkü çete savaşı çıkar. Doğru, çıkabilir. Ama çete savaşı çıkar da biz birbirimizi yok edersek sizi de başka çeteler yönetir. Mantığın saçmalığı. Sizi başka çeteler yönetmesin diye biz çete olduk diyor yani. Makima da diyor ki saçmalamayın. Bu tarz durumlar diyor gerekli kötülüktür diyor adam. Peki Makima ne diyor? 40 yılın başı doğru bir şey söyledi. Bozuk saat bile günde 2 kez doğruyu gösterir Makima. Esas gerekli kötülük bizzat devlet tarafından zapt ve kontrol edilmektedir diyor. İblislerden bahsediyor. Onları da tehdit ediyor. Sevdiklerinin, akrabalarının, tanıdıklarının gözleri bir torbaya koymuş. Bunları yerine takarız ama isimleri söyleyin diyor. Kurgusal evrendeki bu tarz uç noktalar bazen böyle beni şey yapıyor. Ne oluyoruz ya? Ne oluyoruz dedirtiyor. Çünkü acayip korkunç derecede tetikleyici şeyler bunlar. Zombilerin olduğu deponun orada bir sürü iblis ortaya çıktı. Bunlardan bir tanesi örümcek iblisi. Şöyle bir hanımefendi kendisi. Bir tane köpek balığı iblisi çıktı. Köpek balığı ifriti. Pardon, öyle değil mi? Evet, köpek balığı ifriti çıktı ve bir tane de melek iblisi çıktı. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Böyle sanki o kadar hiçbir şeyle ilgilenmemiş ki, masumiyetini hiç kaybetmemiş gibi. Kendisi özel bir tür iblistir. İnsanlara karşı düşmanlığı yoktur ama yine de uzak durur. Ona dokunduğunuz an ömrünüzü emer. Yani gençlik iksirinin sebebi buymuş. İnsanın ömrünü emiyormuş. Sen insanın ömrünü yersin. Sen insanın ömrünü tüketirsin. Ay, de melek iblisine mendil verdi. Kesin aralarında bir arkadaşlık ilişkisi olacak. Çünkü dedi ki bana yaklaşmana şaşırırım. Ne de olsa ben insanın ömrünü yerim dedi. Bak bağırıyor ona, iblis onu dışarı götür diyor. Da diyor ki emir almıyorum. Neyse diyor, savaşmaktan iyidir falan diyor. Örümcek iblisi bana direkt Junji Ito çizimlerini hatırlattı. Bir bakın, benzemiyor mu? Hani Junji Ito'nun çizgisine benzettim örümcek iblisini. Ve 4. cildi bitirdik. 5. cilde geçeceğiz. Yaşasın. Bonus bölüm koymamışlar ama 4'ün sonuna. Katto anime dedi ki bana 6. ciltten sonra fena bağlanacaksın abla dedi. Bakalım 6. ciltten sonra ne olacak? Önce bir 5'i okumamız lazım. Şuradan bir 5'i alayım ben. 5. cilde okuyorum. 5. ciltte şöyle bir sahne oluyor. Testere adamın geçmişiyle alakalı birileri çıkıp büyük babam sana saygıyı öğretmedi mi gibi böyle ukala üstten bir şekilde ona saldırıyor. Tabii testere adam onu yine indiriyor. Açıkçası şu kadar ilerledim 5. ciltte ve bu kısımlar o kadar sıkıcı ki yani çocuklar da dışarıda çığlık atmaya devam ediyorlar istisnasız. 7. kattayım ama geliyor o çığlıkların sesi. Power çok fazla kan içtiğinde onu süzdürmesi gerekiyormuş. Makima onu alıyor yanına ve ona yeni bir body veriyor testere adama. Şöyle göstereyim size. Bu da bayağı bir testere adama hayran birisiymiş gibi duruyor. Hani yeni bir macera falan olacak ama muhtemelen bir şeyler, bir gelişme aşamasında. Yani şu anda hikayenin böyle bir level atlaması lazım. Çünkü şuralarda böyle 5. ciltteki fightlar özellikle hani böyle şey oldu. İçim şişti derler ya. Bir tık içim şişti. Bu ciltte önemli bir olay varsa o da Aki'nin Himeno'nun iblisiyle yüzleşmesi. Ve bu yüzleşmede de tabii ki de bir noktada kendiyle ilgili, amacıyla ilgili sorgulamalara girmesi ama bu o kadar yüzeyseldi ki hiç bana işlemedi. Keza testere adamın samuray kılıcı iblisini yenmesi de hani çok böyle patara kütere ilerledi. Anlatabiliyor muyum? İşlemedi. Hani böyle bir şey olamadım. Kilitlenemedim. İzledim ve öyle olmuş dedim. Geçtim. Sizde öyle olmuş muydu? Denji'nin romantik bir tarafı kesinlikle var. Makima ile sinema maratonuna gidiyorlar. 10 filmin 9'unu beğenmiyorlar ama 10. filmde ikisi de ağlıyor. Diyor ki işte kalbim tam Makima Hanım'a ait diyor. Başka da kimseye ait değil. Ben onu çok seviyorum. O benim bebeğim, şirinim, göz bebeğim. Böyle Makima'ya hayranlık duyarak hani bir de çünkü Makima onu beslediği için muhtemelen Stockholm sendromu da yaşıyor burada Denji. Yapacak bir şey yok. Ve yağmurlu bir günde köpek balığı ifritiyle birlikte gezinirken bir telefon kulübesine girer ve orada kimle karşılaşır? Reza ile. İblis avını falan boş verin, şu anda mahvolduğum bir sahnedeyim. Reze büyüktür Makima bu arada. Reze ile Denji okula gidiyorlar, tamam mı şimdi? Hani bunlar hiç eğitim almamış çocuklar. İblisler eğitim almamış iblis. Cahil iblis. İblis cahil. İblis oluyor. Bunlar şimdi okula gitmemiş, öğrenmemiş iblisler oldukları için Reze ile birlikte okula gidiyorlar. Reze öğretmenmiş gibi duruyor. Denji işte soruları cevaplıyor. Sorular da şu: 1+1 kaç eder? Ya da işte İngilizce böyle biraz daha sansürlenmesi gereken kelimeleri alenen yazıyor. Bunun diyor işte çevir, ne demek bu filan. Denji'nin bir cümlesi var. Bak onu direkt okumak istiyorum size. O kadar etkiledi ki beni, çok tuhaf hissettim. Ya şu panel var ya, şu panel benim kalbimi kırdı birazcık. Şu panelden bahsediyorum. Benim bir tık kalbimi kırdı. Demek okul böyle bir yermiş. Şimdi daha iyi anlıyorum filan diyor. O kadar tuhaf oldum ki ve
İkisi de bu konudan mahrum kalarak bir yerlere gelmişler. Bir şekilde hayatta kalmışlar ve ikisi beraber tadıyor bunu. Ben Reze'ye çok ısındım. Bu cildin sonunda mahvolmak istemiyorum. Beraber havuza girip yüzüyorlar ve diyor ki Reze, burayı direkt alenen okumak istiyorum size. Hey Denci, şehir faresi mi yoksa köy faresi mi sence? Hangisini seçerdin? Denci de diyor ki o ne ki? Ve bu sırada Aki ve onun melek iblisi de aynı konuyu konuşuyor muhtemelen. Melek de diyor ki Ezop masallarından biri. İkisi farklı yerlerdeler. Aki ve melek iblisi başka bir yerdeler. Denci ve Reze de okuldalar. Okulun havuzuna girdiler, çıktılar. Yağmurun dinmesini bekliyorlar. Böyle sinematografik bir panelleme yapmışlar. Melek anlatmaya devam ediyor. Diyor ki köy faresi güven içinde bir hayat yaşayabiliyorken şehir faresi çok lezzetli yiyecekler yiyebiliyormuş. Şehir faresi lezzetli yiyecekler yiyebilmesine rağmen her an insanlar veya kediler tarafından öldürülme tehlikesi altındaymış. Ben köy faresi olmak isterdim. Ama Makima beni yakaladı ve şehre getirdi. Makima, senden nefret ediyoruz. Kalbim köyümde kaldı. Senin gibi şehirli bir çocukla takılıp tehlikelerle karşı karşıya kalacağım, diyor Aki'ye Melek. Ve hemen yan sayfada diğer Denci ve Reze'ye geçiyoruz. Denci diyor ki ben şehir faresi olmak isterdim. Reze de diyor ki ne? Köy faresi daha iyi ama en önemli şey huzur. Denci sizce ne diyor? Fakat şehirdeki yemekler leziz ve daha eğlenceli görünüyor, diyor tabii ki de. Sefaletten gelmiş birisi o. Açlığı bilen birisi o. Yiyecek ve eğlence sana yetiyor mu diye soruyor Denci'ye. Denci de aynen diyor. O zaman yarın birlikte buralarda düzenlenen festivale gitmeye ne dersin? Kesin eğlenceli şeyler ve leziz yiyecekler vardır. Denci de diyor ki işin bitirdikten sonra neden olmasın? Köy faresi. Bizim tarafımız köy faresi. Denci ve iblis arasında şöyle bir diyalog geçiyor. Yani bir fight olacak muhtemelen son sayfalarda. Fakat Denci'nin aklında şey var. Makima mı Reze mi diye böyle bir tartışıyor. Tabii ki de Reze. Rezeciyim şu anda. Sonuna kadar Reze diyorum. Reze köy hayatının huzurlu konforunu temsil ediyor tam olarak. Buraya kadar Makima ise şehir hayatının kapitalist ve kişiyi kendi ruhundan, bedeninden, psikolojisinden uzaklaştırarak köle gibi kullanmayı temsil ediyor. Yani Makima kapitalizmin çarklarından birinin dişlisiyken Reze ise köy hayatında, güneşin altında kendi ektiğin domatesi yeme şeklini sunuyor sana. Reze tabii ki de ikisi arasında da kalmamalısın yani. Selamun aleyküm. Reze iblisi yendi. Ben hani testere adamla olacak fight sandım. Reze iblisi indirdi ve Reze iblisi indirdikten sonra ne oldu biliyor musunuz? Tayfun iblisine dedi ki sen çıkardın Tayfun'u değil mi filan dedi. Hani fırtınayı. O da dedi ki sizin olduğunuzu bilmiyordum Reze hanım. Bana bir süre daha itaat edersen bu seferlik olanları görmezden geleceğim. Adamın cesedini ortadan kaldır dedi. Reze de birileri. Benim tarafım her zaman Reze'ydi. Çünkü köy faresi. Fakat şöyle bir şey var ki Reze Denci'ye kaçma teklifi etti şu anda. Bir cacıklar çıkacak bu işin içinden. Tabii ki de hiçbir karaktere güvenemeyecektik. Tabii ki de hiçbir karaktere inanamayacaktık. Tabii ki de hiçbir karakterle duygusal bağ kurmamalıyız. Neden? Bir, Aki 5 yıl sonra öleceğini öğrenmişti. Bunu dillendiriyor yanındaki melek iblisi. Ama en önemli neden? Reze silah iblisinin kankitosu çıktı. Bombaymış. Denci ile öpüşürken onu yiyecekti neredeyse. Hayır yani o anlamda değil. Ciddi anlamda iblis olarak yiyecekti. Kalbini istiyordu. Allah'tan köpek balığı, ifriti oradaydı da Denci'ye çok sadık ya. Yeni badisi ya. O bu durumu engelledi. Hemen birliğin yanına götürdü Denci'yi. İnandık. Reze'ye inandık. Reze'ye kandık. Bir rezene çayıyla hepimizin rahatlayacağına inanıyorum. Tamam. Testere Adam serisinin tüm aksiyonları, tüm fightları kötü değil. Tamam. İşin içine biraz duygusallık girince bizi tavladılar. Tamam. Şu anda Reze ortalığın içinden geçiyor. Ama bir şey var. Bence Testere Adam'la Denci ile kaçma konusunda doğru söylüyordu. Onun kalbini almak istiyor ama bir noktada da fight yaparken şunu söylüyor. Hani zaten diyor benimle kaçsaydın da aklım Makima'daydı demek. Sen o cadının köpeğisin falan diyor. Bu yüzden buralarda ben Reze'ye inanıyorum. Ölüm meleğiyle ilgili şöyle bir şey var. Ona ne kadar dokunursanız yani temas ettiğinizde ömrünüzden ömür gidiyor. Bayağı dedim ya hani insanın ömrünü yiyor diye. Dokunmamak gerekiyor. Ölüm meleği demişim. İblis melek. Bu karmaşa esrasında da o iblis melek gidiyordu. Nanaito oluyordu. Aki onu tuttu ve ömründen 2 ay eksildi.
Yani şu an nefesim kesildi, ilerletemiyorum. Şu kadarcık kısım kaldı. Mahvolduk ya, mahvetti bizi, mahvetti. Reze'yi normalde tutuklayıp teslim etmesi gerekiyor, yapmadı. Hatta birlikte kaçalım mı diyen bu sefer Denci'ydi. Seni o kafede bekleyeceğim dedi. Okumak istemiyorum. Son kısımları okumak istemiyorum. Kötü olacak biliyorum çünkü Makima buna izin vermez. Reze'yi Sovyetler Birliği kobay faresi olarak yetiştirmiş. Yani sadece Reze'yi değil birçok kişiyi bir odada yetiştirmiş. Bunu masal olarak anlatıyorlarmış normalde çocukları korkutmak için. Ama bu gerçekmiş. Reze eline bir çiçek alır. Tren istasyonunun önünde durur. Bekler, düşünür ve geri dönmeye karar verir. Tam bu sırada farelerden bir silüet oluşur. Farelerden oluşan bu silüet Makima'ya dönüşüyor. Ve Makima da diyor ki ben de köy farelerini severim. Bir arkadaşımın köyde tarlası var. Her sonbaharda çalışmasına küçük bir yardımda bulunmak için onu ziyaret ederim. Tarlanın toprağında ekinlere zarar veren fareler saklanır. Bu yüzden toprak karla kaplanmadan önce onları imha etmen gerekir. Toprağı kazar ve içindeki fareleri köpeklere öldürtürsün. Nedense bu olayı izlemek bana çok huzur verir diyor ve Reze'nin bir kolunu Nanaito yapıyor. O yüzden köy farelerini severim diyor ve Reze'nin içinden mızrak geçiyor. Melek de orada. Panele bak. İblis meleği. Melek iblisi. Kafeye gidiyordu Reze. Reze kafeye gidiyordu. Denci'nin yanına gidiyordu. Makima yetim kalasın Makima ya. Niye diyor seni ilk tanıştığımızda öldürmedim ki? Denci. Aslına bakarsan ben de hiç okula gitmedim. Ya ben bu da olmaz. Bak şimdi içimde büyüdükçe büyüyen, devasalaşan bir Makima nefreti çıktı. Tren istasyonundan dönmüştü. Yani kafeye gidiyordu. Denci ona dedi kafede bekleyeceğim seni dedi. Bekliyor da. Gün yüzü görme Makima. Denci elinde bir buket çiçekle kafenin bir köşesinde tek başına oturuyordu. Kapıdan power diye ifrit girer ve çiçeği yer. Makima Hater kulübünü an itibariyle kuruyorum. Ben kulüp başkanıyım. En çok nefret edenleri de statüye göre böyle sıralayacağım. Fujimoto bul beni. Okuma maratonumuzun 7683. gününden herkese selamlar. 7. cilt ile devam ediyoruz ve 7. ciltte bir şey öğreniyoruz. İblisler öldürülse bile, ortadan kaldırılsa bile zaman ilerledikçe, insanlar onların isminden korkmaya devam ettikçe onlar cehennemde tekrardan hayatta dönüyorlarmış. Yani iblisler aslında sonsuza kadar var olan canlılarmış. Bunu bize melek iblisi söylüyor, Aki'ye söylüyor ve burada çok önemli bir detay var. İblisler cehennemde doğuyor mantığını anlıyoruz biz buradan ve iblisler cehennemde doğmadan hemen önce hepsi aynı sesi duymuş. Melek iblisi bunu diğer iblisleri de sormuş. Hepsinin duyduğu ses ne biliyor musunuz? Denji'nin testere adama dönüşmeden hemen önce çıkardığı o vır sesiymiş. Vır diye bir sesmiş. Denji'nin peşine yeni karakterler düşüyor artık onu yakalamak için. Bunlardan bir tanesi de Kuanshi. Tabii ki de şu anda okuduğum kadarıyla Kuanshi'nin panelini size gösteremem. Çünkü şu anda Kuanshi'nin bulunduğu panellerin tamamı kalabalık fiksel paneller. Ve ben Kuanshi'yi erkek sanıyordum. Belki Makima Kuanshi'nin Denji'nin peşine düşeceğini öğrenip konuşurken onun kadın olduğunu söyleyene kadar. Muhakkak hayatta kalmayı başaran 300'ler girdi. Bu arada bu 300'ler Tokyo'ya giden bir ekibi indirdiler yolda. Nanaito yaptılar. Ve de şu anda herkes Denji'yi korumaya çalışıyor. Yeni bir ekip de geldi. Böyle yakın koruma gibi bir şey. Hani hedefimiz insanları iblislerden korumakken şu anda biz ekibe yeni katılan Kusakabe, onun body'si Tamaki ve Yoshida ile birlikte Denji'yi koruyacağız. Makima Hanım öyle istedi. Sorunun bu arada Denji'nin Makima'da olması. Hani Makima'nın köpüşü gibi hareket etmesi. Nereye çıkacak hikaye? Biz şu anda bunları neden okuyoruz? Silah iblisine bağlanacak bir yerde. Silah iblisi kim? Herkes Pochita'yı istiyor. Yani Denji'nin insanlığından geriye kalan ama aynı zamanda Denji'nin insanlığından geriye kalmayan da bir şey Pochita. Bir iblis Denji'nin içinde yer alıyor. Şimdi testere adam iblisi ya bu bir noktada baktığında Pochita. Yani Denji aslında iblis değil, ifrit de değil. Ama içinde böyle iblis var. Bazı insanların da içinde iblis vardır ama biz onları insan sanarız gibi bir şey oldu bu da. Bu Pochita silah iblisinin uzak akrabası mı? Neden Denji şu anda bu kadar önem teşkil ediyor? Bu arada Tolka'nın yanında yeni bir karakter de girdi.
Tolka'yı sınıyor şu anda şu kadın. Yani umarım Reze'ye olanlar Reze'nin yaptıklarının aynısını Denci'ye yapmaz. Çünkü şirin ama kötü bir hanımefendiye bekliyor. Denci için tabii kadın olması da yeterli. Umarım herhangi bir şekilde aralarında bir yakınlaşma olmaz. Çünkü zaten Tolka'nın Denci'yi öldürmesini istiyor. Denci bu arada 16 yaşında. Şu an düşünüyorum, Japonya'daki gençler bu hikayeleri mi okuyor? Arkadaşlar bu tamamen yetişkinler için olduğunu düşünüyorum. Hani smut dediğimiz o fiksel diyorum ya sürekli. Hani çok fazla cinsel içerikli paneller var. Hani böyle her sayfada, her ciltte yok. Ama bu ciltte var mesela. Bu 3 kardeş var demiştim ya. Onlardan bir tanesi geliyor. Bu saf kız vardı ya, hani sürekli adını karıştırdığım. Yani çok silik bir karakter olduğu için şu. Adını da sürekli unutuyorum bu yüzden. Karakter gelişimi falan sıfır olan birisi bu arada. Gerçi Power'da hep aynı düzeyde ilerliyor. Sadece biraz daha Denci miyavcı ona verdikten sonra bir tık daha şey yapmıştı, yumuşamıştı ama yine de sabit giden bir karakteri var. Her neyse, bu 300'ler var demiştim ya. 300'lerden bir tanesi Dencilerin yanına geliyor. Bu 3 kardeşin çalıştığı bir iblis varmış. Bu iblis de çalıştığı insanları başka insanların kılığına sokabiliyormuş. Power yanlışlıkla arabayla bir şeyler yaptı ve bu 300'den birini Nanaito yaptı ve gerçek yüz ortaya çıktı ve dediler ki geriye kaldı 2. Üstsüz oldukları için ve muhtemelen sansürlü çizildiği için ben onları Quan Chi erkek sanmıştım ama onlar tam olarak şöyle havalı bir tayfaymış. Bütün işlerini kız kıza yapan bir tayfa. Şimdi bir AVM'de saldırıya uğruyorlar. Oyuncak bebek iblisinden Noel Baba falan bir sürü şey geçiyor. Bu arada oyuncak bebek iblisi insanları falan oyuncak bebeğe, taş iblisi insanları taşa çeviriyor. Taş gibi olan insanları neye çeviriyor demiyorum. Bir şey soracağım. Burada ne diyor? Şurada ne diyor? Şunu da eklemek gerekiyor. Quan Chi dediğimiz karakterin kadın bir karakter ve kadın haremi var. Yani burayı çok es geçmiş, anlatmamış olabilirim. Söyleyeyim bunu. Makima'ya ihanet Vol 1. Kishibe, yani şu amca Makima'nın yanında çalışıyordu ama aynı zamanda da Quan Chi'nin eski buddy'siymiş. Böyle oturup konuşuyorlar. Öncesinde tabii ki de Quan Chi'nin haremindeki kızları rehin alıyor. Diyor ki hani ben bir konuşalım biz seninle. Power ve Denci siz de bu kızları tutun diyor ve konuşurken aynı zamanda bir kağıda şunu yazıyor. Eğer diyor dediklerimi yaparsan senin güvenliğini garantileyeceğim, ölmemeni sağlayacağım diyor. Quan Chi de tabii sadık olması gerektiğini söylüyor ve orada bitiyor cilt. Bonus bölüm eklemişler. Şimdi 8. cildi biraz size konuşmak istiyorum. Çünkü 8. cilt şu ana kadar yapılan fightlar arasındaki en etkili olanıydı. Neden? Bu ciltteki bu cehennem fight'ı var. Karakterler bir cehenneme ışınlanıyorlar. Cehennem iblis tarafından çekiliyorlar. Kurguyu burada çok güzel sağlamlaştırmışlar. Çok keyifli. Ve sanırım bunu sevdim. Normalde çok dehşet verici sahneler var. Acayip dehşet verici sahneler var. Yani bunları izlerken, okurken hani panel panel çizmişler ya, böyle onu izlerken sırayla çok tetiklendim. O yüzden de detaylıca burada size anlatıp rahatsızlık vermek istemem bu konuda. Ancak zaten cehennem iblisi tarafından karakterlerimizin cehenneme gönderildiğinden bahsettiğime göre pek iç açıcı olmadığını siz az çok tahmin edebiliyorsunuz. Önceki ciltlerdeki fightlara baktığımızda ya böyle çok üstünkörü geçiliyordu ya da böyle o anlık bir yere bağlanıyor ama devamlılığı gelmiyor. Ama bunun sanki gelecekmiş gibi düşünüyorum ben. Çünkü hani şöyle bir şey oldu. Tüm karakterler Nanaito. Şiddet, vahşet içeren kelimeleri böyle çok fazla arka arkaya kullanmak istemediğim için böyle Nanaito gibi sapır saçma sansürler kullanabilirim. Bence aranızda buna alışkın olanlar vardır. Hanshi karakterini hikayeden çıkarmalarına çok şaşırdım. Çünkü şu ana kadarki hikayede en feminen ve marjinal karakterlerden bir tanesiydi. Tabii konu Japonlar olduğunda marjinallik sadece bu kadarcıkla sınırlı olmuyor olabilir. Quan Chi'nin haremi var. Haremindeki kızlardan bir tanesi Evren Kütüphanesi'ndeki her şeyi biliyor. Muhtemelen Chainsaw Man'in hani yeni filmi gelecek. Orada da bu işlenecek. Sizi de böyle acayip rahatsız etmeden şuna dönüştü. Ve kendisi oyuncak bebek iblisi şey yapabiliyordu. Yani insanları oyuncağa falan dönüştürebiliyorlar bunlar. Arkadaşlar kafalar çok başka. Hiçbir şekilde normal bir kitap okuyormuşsunuz ya da böyle soft bir hikaye okuyormuşsunuz gibi bir şey asla değil. Reza Arkın'dan sonra hemen bu tarz çılgınlıklarla karşılaşmak bir anda bana ağır geldi 8. cilt açıkçası. Yani Quan Chi girdiği gibi çıktı. Tabii Denji'nin karşısında olması ekstra negatif bizim hikaye için. Onun çıkacağı belliydi.
Karakter çeşitliliği güzeldi. Karakter arka planını da cildin sonundaki bonus hikayeyle verdiler. Cehennem iblisi. Allah kahretmesin, kim kimdi karıştırdım ben mesela şu anda. Hani o kadar yoğundu ve o kadar sözsüzdü ki çizimler siyah beyaz olduğu için bence karakterleri ayrıştırmayı da net başaramamış. Çünkü daha çok çizimler vahşet odaklıydı. Chainsaw Man seviyorum. Bunda bir derdim yok. Ama böyle bir eleştiri yapmak da gerekiyor bence. Burada yaşadığımız vahşetin ileride bir yere bağlanacağını nereden düşünüyorum? Çünkü vahşet tonu çok yüksek. Birçok kişiye çok şeyler oldu. Makima Denji'yi kendi için tekrar kullandı. Halbuki süreçte biz şey sanıyorduk, hani cehenneme kendini çağırtıyor çünkü Denji'yi kurtaracak. Alakası yok. Allah'ın cezası Makima. İyi birisine dönüşse bile arka planında böyle hikayesi olan birisine karşı ısınabilir miyiz? Muhtemelen ısınırız ilerleyen zamanlarda iyi birisine dönüşürse. Çünkü herkes değişebilir, herkes dönüşebilir. Makima da buna dahil. Sindirmesi çok zor bir ciltti. Gerçekten yordu. Hani keşke biraz daha soft, yumuşak bir hikaye geçişi yapsaydınız. Tamam, o fight anını çizebilirsiniz. Detaylıca çizerken sadece vahşet olan kısmı keşke sadece detaylıca çizmeseydiniz. Yani şöyle genel panelleri göstermek istiyorum size. Kentaro Miura da aslında benzerini yapar ama Kentaro Miura'nın panelleri çok daha detaylıdır. Karakterlerin kim olduğunu, ne olduğunu karıştırtmaz size. Bunlar yenmesi gerektiği düşmanlar olsa dahi Guts'ın. Anlık o an o cilt için verilmiş olsalar dahi. Ama buralarda gördüğünüz gibi hani sadece böyle Die Dark var. Bilmiyorum manga serisi baktınız mı, biliyor musunuz? Die Dark'ta mesela böyle çok uzay anlatısı vardır. O manga çok kirlidir. Her şey çok karışıktır. Parçalardan oluşur. Grotesk anlatı da değildir. Yani kirli bir grotesk anlatıdır daha doğrusu. Hani çöp uzay etrafında dönen bir komedi hikayesi olduğu için mesela orada çok ciddiye almıyorsun. Ama ben bu hikayeyi çok ciddiye alarak okuyordum. Bunu böyle bırakmak istemiyorum. Hafızamda sadece bu panel kalsın istemediğim için bir cilt daha okuyacağım. 9. cilde geçmeden şunu söylemek istiyorum. Az önce 10. cildi tutuyormuşum elimde. Yani Makima'nın gizli bir planı olduğu artık karakterler tarafından da söylenmeye başladı. Ama ne olduğunu muhtemelen ilerleyen ciltlerde göreceğiz. Yani Türkçe'ye basılmış ciltlerde göreceğimizi umuyorum. Sonuç kısmında da artık karakterlerin açığa çıkması gerekiyor ki devam ciltlerinde hani sonuç kısmında karakter mesela bu kişilikleri yenebilecek mi ana karakterimiz Denji'nin, çünkü karakter gelişimi şu anda hala Makima'yı korumaya yönelik. Yani bu kadar olay olurken adam Makima ile geziye çıkamadığı için üzülüyor. Zaten şu arkadaş da ona diyor, yani sen diyor aslında korkmayan birisi değilsin. Sen diyor zekası çok da yüksek olmayan birisisin diyor. Bunu söylemeyi atladım. Onu söylemek istiyorum hemen. Quan Chi'nin haremindeki kızlardan bir tanesi evrenin bilgisine sahip ve evrenin bilgisine sahip olan insanlar sadece Cadılar Bayramı kelimesini kullanabiliyor. Bu karakterin Nanaito yaptıkları sırada ona evrendeki tüm bilgileri beynine yüklüyor ve bu sırada dışarıdaki başka insanların da etkilendiği oluyor bundan. Bu karakter Cadılar Bayramı diyerek Nanaito oluyor. Bazı insanlar da Cadılar Bayramı diyerekten haberlere çıkıyorlar. Ama nedenini tabii insanlar bilmiyor. Yani ilerleyen zamanlarda bu karakteri çıkartacaklar gibi bir pay bırakmışlar. Umarım bunu yapmazlar. Çünkü artık hani bu fight evet bir yere bağlanabilir dediğim gibi ama diğer fightlarda da mesela sürekli şey vardı, böyle oldu bitti anlık bağlandı. Hani bana bir kalıcılığı yok, biz sadece fight vermek istiyoruz diyerekten fight veriyor. Keza aynısını Jujutsu Kaisen 1. sezon içinde ben düşünmüştüm. Bu fight sırasında çoğu karakter çeşitli uzuvlarını kaybetti. Mesela Meleğin hiçbir kolu geri gelmemiş, bunu öğreniyoruz. Şiddet ve köpek balığı iblisleri de Nanaito olmuş. Kobe'ni de istifasını vermiş. Zaten versin defolsun gitsin. Hani çok da bir katkısı yoktu bence hikayeye. Bu şekilde çıkması da çok okey. Herkesin Nanaito yapamazsınız. Önceki ciltte benim için Makima ile ilgili netleşen bir şey daha var. Makima herkesi dinliyor. Herkesi gözetliyor. Çünkü şeytan. Şeytan kendisi. Silah iblisi çıkacak diye çok çekiniyorum. O kadar bir şeytan. Çünkü her şeyi beklerim ondan. Makima fareleri gezdirerek, yani hayvanların böyle daha küçük portatif canlıları, tırnak içinde söylüyorum bunu, kullanarak insanları dinliyormuş. Yani Reze olayından bu şekilde haberdar olmuş. Çünkü orada da çok bariz bir şey geçmişti. Köy faresi mi, şehir faresi mi? Köy faresi. Bu arada serinin en eğlenceli karakterlerinden bir tanesi kesinlikle Power bana kalırsa. Çünkü yalancı bir ifrit.
Yalancı bir ifrit ne kadar eğlenceli olabilirse o da o kadar eğlenceli. Bir de çizimi çok sempatik. Karanlık iblisinden korkmaya başladı. Hani az önce dedim ya size 8. ciltte bir fight oldu. Orada karanlık iblisi karanlıktan güç alıyordu. Bundan dolayı da sürekli yanında Denji istiyor. Yalnız hareket etmiyor. Tuvaletini yaparken, yemeğini yerken, duşa girerken, üstünü giyinirken, gezerken, otururken, yatarken hep yanında birisini, özellikle Denji istiyor. Makima da Denji'ye diyor ki beraber ikimiz gidelim mi geziye diyor. Denji ne diyor? Ben çok şaşırdım. Power'ın bana ihtiyacı var diyor. Makima ne diyor peki? Onu toplum güvenlikleri birimine emanet falan diyor. Tabii Denji bunu okeylemiyor. Bak bu ciltte Power'a bir şey olursa bir tık üzülürüz. Yani istemiyorum. Gerçi Aki var genelde. Melek iblisi var fotoğraflarında ama ben bu Japonlara hiç güvenemiyorum. Hiç. Tabii seri aktıkça çok güzel bir şey oluyor. Pochita ile Denji'nin iç konuşmalarını şu şekilde okuyoruz biz. Burada şunu söylüyor. Diyor ki Makima Hanım demişti ki işte birini çok iyi tanıdığında, onunla zaman geçirdiğinde ona karşı bir şeyler hissetmeye başlarsın. Fiksel anlamda. Denji diyor ki ama ben diyor Power'ı bu kadar iyi tanımama, onunla ilgili her şeyi bilmeme rağmen hiç fiksel bir şey hissetmiyorum diyor. Sonra diyor ki belki de birisi hakkında her şeyi bilmemek gerekir diyor. Hem hoşlanmak için hem onu Nanaito yapmak için. O yüzden bu kapının arkasında da ne olduğunu merak etmeyeceğim, bakmayacağım diyor. Evsiz kalasıca Makima şu anda yine bir şeylerin üstüne uğraşıyor. Silah iblisini yakalamak için ekip kurdu. Kendi ekibinde tabii ki de Denji Power var. Onların gücüne güveniyor. Aki'ye de teklif sundu. Aki bu teklifi kabul ediyor. Ettikten sonra bir duru görü geldi. Gelecek iblisinden ona. Ve gelecek iblisi ona şunu söylemiş. O duru görüde. Biz duru görüsünde ne gördüğünü görmüyoruz. Sonradan gelecek iblisiyle konuşurken öğreniyoruz. Aki ve Power Denji tarafından katledilecekmiş. Bir karakterden nefret ediyorsak bunun bir sebebi vardır. Bu Makima Allah'ın cezası kadın. Makima'ya saydırmadan Makima ile ilgili bir cümle kuramıyorum. Çünkü Makima'nın gücünü ben anca anladım. Bu ciltte anladım. Yani tamam etki edebildiğini fark ediyordum ama insanları hipnotize edebiliyor. Belki Aki de bu yüzden onu seviyordur. Çünkü Aki melek iblisiyle birlikte Makima'nın yanına gidiyorlar. Hani bir şeyler yapalım bu konuyla ilgili. Ben vicdan azabı çekmek istemiyorum. Şöyle böyle falan. Makima ne diyor biliyor musunuz? Bana her şeyini verirsen sana anlık olarak işte o an için gücümü veririm diyor. Ve biz melek iblisinin neden Makima'nın yanında olduğunu flashback'le öğreniyoruz. Yok olası Makima melek iblisinin bulunduğu köye gidiyor. Ona yaşamayı, yüzmeyi, yemek yemeyi, evi, neşeyi, bir şeyleri öğreten insanların yanına gidiyor. Ve diyor ki melek iblisine bana gücünü göster. Melek iblisi de gücüm ölümü çağırıyor diyor ve Makima bana gücünü göster diye kendine itaat ettiriyor. Ve melek iblisi orada herkesi kaybediyor. Makima nefreti büyüktür diğer tüm nefretler. En gıcık kaptığım sahne ise melek iblisi her şeyi hatırlıyor ve Makima'ya saldıracağı sırada Makima onu tekrar itaat ettiriyor, eğil diyor. Ve daha sonra Makima'nın kim olduğuyla ilgili soru işaretlerimiz biraz daha artıyor. Mesela diyor ki işte Japonya çok fazla ajanı içinde barındırıyor. Silah iblisi mevzusu gerçekte olabilir, olmayabilir de böyle anlamsızca konuşuyor. Yani ondan daha çok şüphe etmemizi istiyor Fujimoto. Fujimoto'nun Elveda Eri ve Look Back isimli one shot yani tek ciltlik mangalarını da okumuştum. Cidden seviyorum dilini. Hani şu yaptığı sadece vahşet çizmekten, vahşet anlatısı yapmaktan çok daha iyi. Bunu çok daha iyi yapıyor. Hani çizgi roman yazarlığı, mangaka olmak biraz da iyi edebi kalem olması gerektiğinde yönünde bir şeydir ya. Hani iyi yazamazsan ne kadar iyi çizersen çiz anlatım boş kalabilir. Hayırlı olsun. Makima'nın an itibariyle kontrol iblisi olduğunu öğrendik. Ve bir anlaşma yapılıyor. Yani adam yapmaya çalışıyor. Makam sahibi birisi. Diyor ki sana diyor Amerikan halkının ömründen 1 yıl adıyorum. Karşılığında Makima'yı, daha doğrusu kontrol iblisini Nanaito yapmanı istiyorum diyor. Bunu diyen kişi kim? Umarım oyla seçilmemiştir. Umarım halk bu kişiye oy vermemiştir de hani iblis ifrit tarzı bir şeydir. Yoksa sıkıntı, büyük sıkıntı, sağlam sıkıntı. Katlettiği insanların, canlıların isimleri. Makima'ya doğru yöneliyor ve çok ilginç bir bilgi. Bu bana bir tık Death Note'u anımsattı. Silah iblisi yetenek aktivasyonu Ocak, Şubat, Mart, Mayıs, Haziran, Ağustos, Eylül, Kasım ve Aralık ayında doğan canlıları kalplerinden vurabildiği saptandı. Yani şimdi biz Nisan, Temmuz ayında doğanlar olarak kalbimizden vurulamıyor.
Flashback sahneleri oldu sürekli ve bu flashback sahnelerinde de Aki ve Denji'nin böyle çocukluk halleri, işte evin patlaması, beraber kartopu oynamaları vesaire böyle şeyler gördük. Biraz kafam karıştı. Burada çünkü hiç şey yoktu, böyle bir açıklayıcı panel içinde bir balon yoktu. Silah ifriti iblisi Denji ve Power evdeyken evlerine geldi, kapıyı çaldı ve Aki'nin bedenine girerek geldiler. Power da bu yüzden Aki'nin kokusunu aldığını söyledi. Ortalık 56. Yani bu silah ifriti, silah iblisi yıktı geçti ortalığı. Herkesin başına bir iş getirdi. Mahvetti herkesi. Katlediyor. Yani Denji neden bu kadar önemli sorusu gitgide daha da kafamızda büyümeye başlıyor. Aki'ye veda ettik. Aki gitti. Hatırlarsanız şöyle bir şey demişti gelecek iblise. Denji demişti seni ve Power'ı katledecek. Aki'yi katletti. Sırada Power var. Yani Power'ın da vücuduna aynı şekilde o silah iblisi ifriti girebilir. Dünyanın en heyecanlı sahnesinde durdurdum şu anda. Aki kalan mirasının bir kısmını Denji ve Power'a bıraktı. Bir kısmını da Himeno tarafına bırakmış, onun kardeşlerine. Bu parayla yeni ev tutuyor Power ve Denji, orada kalıyorlar. İşte kafa dinliyorlar. Yani en azından dinlemeye çalışıyorlar. Zaten onlar çok iyi arkadaşlar. Hani başka fiksel bir şey olmuyor aralarında. Denji'den kaynaklı bence. Denji hiç yaklaşmıyor, o şekilde bakmıyor. Denji markete gidiyor ve marketten döndüğünde işte olayları hatırlıyor. Dışarıda bankta oturuyor. Kendinden geçtiğinde yani böyle bir elleri falan buz tutuyor. Kötü bir ruh haline giriyor. Çünkü Aki'yi o öldürdü. Ve o sırada tabii ki de kim geliyor? Bildin, Makima. Ve Denji'yi eve getiriyor. Hani seni ısıtalım falan diyor. Denji'ye diyor ki işte silah iblisiyle savaştıktan sonra hani benden istediğim bir şey yapacaktım. Ne istersin? Denji ne diyor? Ben senin köpeğin olmak istiyorum diyor. Bu tarz şeyleri düşünmek istemiyorum diyor. Çünkü büyük bir vicdan azabı çekiyor muhtemelen. Bundan dolayı bayağı bir kafasının içi dolu, yediğini içtiğini sindiremiyor. İstifra falan ediyor hatta. Kapı çalıyor. Power'ı çağırmış Makima. Niçin? Katletmek için. Power'ı katletmek için eve çağırmış Makima. Niye yaptı bilmiyorum. Şu an tam olarak orada bıraktım ve bu arada Makima'nın bir sürü köpeği var. Hani hayvanlarla bu kadar iyi anlaşan bir kadının böyle kötü olması bilmiyorum, bir sindiremedim. Olaylar acayip ciddi bir boyut kazandı. Makima testere adama dedi ki babanı da sen katlettin, arkadaşlarını kurtarabilirdin, onları da sen katlettin, Power'ı sen katlettin dolaylı yoldan diye bayağı hipnoz etti, kontrol altına aldı. Çocukluğunda dedi çocuklar kötü anılarını arka plana atar daha iyi bir hayat yaşayabilmek için, sen bunu hak etmiyorsun. Sen babanı katlettin filan diye böyle onun beynine işlediğini düşünüyorum. Gerçekten öyle olduğunu düşünmüyorum. Ve bir şey öğrendi. Testere adamın yediği iblisler dünyadan tamamen siliniyormuş. Ve Makima ona hayranlık duyuyor. Şu an olay hani böyle makarasını yapabileceğimiz bir tondan ciddi bir tona evrildi. Ve bir şeyler de artık deşifre olmaya başladı. Selamun aleyküm. Makima'ya bir tık sempati duymaya başladım ama yöntemi yanlış. Mesela Thanos gibi yöntemi yanlış. Ya da Attack on Titan'daki Eren gibi yöntemi yanlış. Gerçi Eren birçok şeyi denemişti ama neyse. Makima diyor ki ben testere adamla savaşıp onu eğer yenersem dünyadaki ölüm, savaş, açlık gibi kavramların tamamını sileceğim ve insanlık huzura erecek. Ekibindeki eski arkadaşı da diyor ki peki o seni yerse ne olacak diyor. Makima da diyor ki dedim ya bu da beni mutlu eder çünkü ben onun hayranıyım. Yani Makima'nın hedefi iyi de yöntemi kötü ya, çok kötü. Zaten Denji'ye bunu dese Denji 3-5 yıl sonra kabul eder. Bir de tutarsız. Bak şimdi bu arkadaş Makima'ya silah doğrultuyor. Makima da diyor ki bu silahtan çıkacak herhangi bir şey bana zarar vermez. Yaptığım başbakanla anlaşma yapmış. Başbakan bunu nasıl yapabiliyor onu da anlamadım. Ne tür bir iblis oluyor yani kurguya göre. Halkın oylarıyla halkın canına kastediyor yani. Bu evrende eğer Makima'ya ateş ederse silahla halkın başına kazalar, hastalıklar gelecek ve Makima'ya verilmesi gereken zarar halktan çıkacakmış. Şimdi bunu düşünen birisinin, yani bunun planını yapmış, kendini bu şekilde sağlama almış birisi gerçekten şunları istiyor mudur ya? Mesela daha az ölüm olsun istiyorsun ama başka insanları zarar vermekten çekinmiyorsun kendini sağlam almak uğruna. Savaş olmasın diyorsun, ortadan kalksın diyorsun ama kaosun alasını çıkartıyorsun. Açlık olmasın diyorsun ama Denji gibi aç kalmış, gerçekten böyle açlık sınırındaki insanları kuklan gibi oynatıyorsun. Yani aslında şöyle baktığımızda, sadece şu panelde baktığımızda evet Makima güzel bir düşünceyi savunuyor gibi geliyor ama arka planda yaptıkları söyledikleriyle çok çelişiyor.
Bu yüzden de tüm samimiyetini kaybediyor. Bu arada testere adamın cehenneme girip çıkmış halini, formunu da size göstermek istiyorum. Yani bildiğin Deccal'in öz atasına döndü. Bu hal nedir? Korkunç yani. Hani hikaye burada ciddi bir kırılma yaşadı. Karakter tasarımına da bu hemen yansıdı. Şöyle bir panel var. Şu panelde testere adamın güncel formunu görebiliyorsunuz. Adam bir cehenneme gitti, tatil yaptı, geldi, şu haline bak. Bilirkişi olarak gittiği çok belli. Biz hikayeye başladığımızda arkadaş şöyleydi. Bir cehenneme gitti, geldi. Büyük fark. Şimdi bu cildi bitirdim. Makima ve Denji arasında, yani Denji'nin testere adam formu ama cehennemden gelen testere adam formu arasında bir fight çıktı. Fakat şöyle, Makima bir sürü adam toplamış. Hepsini Denji'nin üstüne saldırttı. Denji'yi oradan fırlatırken çatıdan tutan birisi var. Ya şu Reze'ye benzemiyor mu? Ya bununla ilgili hiçbir şey yok. Bu cilt böyle bitiyor. Sonrasında işte şöyle ilerliyor, yani hiç ekstra bir şey olmuyor. O karaktere dair bir şey daha görmüyoruz yani. Seri devam ettiğine göre ben Makima'nın artık Nanite olacağını düşünüyorum. Yani artık gitme vakti geldi. Giderse de farklı bir formla o da dönüşebilir mi? Sonuçta o da kontrol iblisi ya. Testere adamı kontrol edebilir bir noktada, yoksa edemez mi? Ona hayranlık da duyuyor. Ama kendince saçma sapan bir mentalin içinde de dünyayı kurtaracağım ama o sırada herkesi yok edebilirim gibi saçma sapan bir düşüncenin içinde. Bir lokantaya gitti. Hamburger istedi. Garson kızı rehin aldı, Kobeni'yi. Ve onu dansa götürdü. Zorla dans ettirmeye çalışıyor şu anda. Makima da izliyormuş tepeden. 26 kez Makima'yı öldürmüş. Buna rağmen diyor, neden beni yemiyorsun? Vücudumun tadı kötüye mi benziyor diyor. Ruh hastası. Delisin. Makima'nın Deccal olduğunun kanıtı. Bu saf iyi bir karakter var demiyorum ama Makima gerçekten kötü. Makima cidden hani şey gibi insanlar olur ya, böyle kendini iyi gösterirler, tamam mı? Böyle konuşursunuz, dersiniz ki ne kadar güzel, neşesi var, şan şakrak, insanlara karşı olumlu konuşuyor, olumlu davranıyor, hareketleri yapıcı dersiniz. Ama arka planda o sinsidir. Başka bir şey planlıyordur. Çekemiyordur. Makima öyle. Makima tam olarak öyle. Şeytan. Hani iblis, evet iblis, gerçekten iblis. Bu arada haberlerde testere adamın silah iblisini yendiği yönünde haberlerde yayılmaya başladı. Halkta bir refaha geçti. Yani Denji şu anda kahraman olma yolunda gidiyor. Bu arada testere adamın halk kahramanı olması, yani insanların onu sevmesi kötü bir şey. Çünkü biliyoruz ki iblisleri güçlendiren şey onlara duyulan korkudur. Yani muhtemelen şu anda Denji'nin gücünün zayıflaması gerekiyor. Hani Power ölmüştü ya, Pochita ile bir şekilde konuşuyor çünkü Power kan formunda. Burası çok yüzeysel. Bizzat bu şekilde verilmiş. Yani bunu biraz daha konum olarak, nerede olduklarını konuşarak veya onun bir şekilde okuyucuya verilmesi gerekirdi. Bunu çok üstün körü vermişler. Böyle hızlıya gelmiş, hem Power'da böyleydi işte. Pochita'yı yedi ve Denji'yi kurtarmaya gitti diye belirtmişler. Bence çok yetersizdi. Keza burada da en üstte şu panelde de Power'ın yeni formunu görüyorsunuz. Fujimoto cidden one shot'larda çok iyi de bu seride böyle çok yüzeyselleştirdiği yerler var. Onları da zaten video içeriğinde söylüyorum sürekli. Güzel hikaye, bak çok güzel gidiyorsun. Niye böyle hızlıya getirmişsin? Acaba süresi mi vardı o dönem? Hani böyle haftaya yetiştir gibi bir şey. Ondan mı? Power sadakatli bir arkadaş olduğu için Denji'yi kurtardı. Kendisi gitti. Ama dedi ki cehennemde karşılaşırsak beni bul. Kan iblisiyle tekrar arkadaş ol filan dedi. Güzel, duygusaldı. Orada Denji'nin kurduğu bir cümle var. Onu size okumak istiyorum. Kurgusal bir evrende geçiyor. Çok böyle hani hiç gerçekçi olmayan bir dünyada geçen bir hikayeden bir şey okuyacağım size ama bence bu kısım hayatımızda birçok şeyi fark etmemiz için çok önemli. Çünkü okurken, yaşarken iyimser olma halimi uyandırdı. Ben yeterince yaşadım Power. Bir sürü leziz şey yedim. Kadınlarla fingir değiştim. Hep birlikte oyunlar oynadık. O eski borç batağındaki halimi düşününce gerçekten rüya gibi bir hayat yaşadım. Bu kadarı yeterli. Artık yaşamasam da olur. Hem sen de yanımda olmayacaksın ya diyor. Bir insanın hayatta kalmak için gerekli olan o temel ihtiyaçlar var ya, onlara şükür gibi. Yani tamam, biliyorum çok kurgusal bir evrenden ne şükründen bahsediyorsun diyeceksiniz ama bence karakteri, bence sahip olduğumuz şeylerin kıymetini fark etmemize yarıyor bir noktada. Bazı cümleleriyle özellikle. Ya da ben çok iyimser bakıyorum. Ya en azından dünyada cehennemden gelmiş gerçek
Böyle devasa formlarda iblisler yok. Ve 11. cildimizi de bitirdik. Nur topu gibi 12. cildimize geçeceğiz. Ama öncesinde neler oldu tartışalım. Pochita'yı içinden çıkardı. Hani onun kalbindeydi ya testerenin. Denji'nin kalbindeydi ya. Aslında testere adam olan Pochita. Ve Pochita hayatı boyunca hep şey istemiş. Böyle sarılarak birine uyumak istemiş. Bunu da Denji ona koşulsuz bir şekilde o yokluk çektiği zamanlarda vermiş. O yüzden de Pochita onun için kendini sürekli feda etmekten çekinmemiş. Onun yanında olmaktan çekinmemiş. Hikayenin güzel tarafı artık Makima yok. Kontrol iblisi var. Makima'yı nasıl yendi? Power'ın ona verdiği kanı kullanarak, ki buralar da çok yüzeysel geçirmişti bu arada, onu da söyleyeyim. Hani bazı yerler ciddi anlamda çok yüzeysel geçiliyor. Power'ın ona verdiği kanı kullanarak bir testere yaparak ve aynı zamanda Pochita testere adama dönüşerek Denji ise arka plandan gelip Makima'yı öldürüyor ve daha sonra onu bayağı pişirip yiyor. Korkunç, yamyam. Yamyam bir iblis. Denji şunu söylüyor. Burada çok haklı. Diyor ki Makima diyor hiçbir zaman beni görmedi. O hep testere adamı gördü. Ve dedi yüzümüzü hatırlayarak bizi bulmuyordu. Kokumuzu hatırlıyordu. Yani benim değil testere adamın kokusunu hatırlıyordu. Bu yüzden Pochita'yı bu şekilde ön plana sürdük ve sonrasında ben çıktım arka plandan tekrar Pochita'yı yanıma aldım falan filan. Ama buralar çok güzel işlenmesine rağmen yetersiz işlenmiş. Buna biraz daha derinlik verseydiniz düşünsenize ne biçim bir hikaye çıkardı. Muhtemelen ben burada hüngür hüngür ağlıyordum, etkilenmiştim. Ona dönüşürdü. Yine de iyi, hiç kötü değil. Hikayenin sonunda bir parkta Makima'nın köpekleriyle birlikte otururken bir kız gelir. Küçük bir kız. Yunata isminde. Makima'nın aynısı. Ama o Makima değilmiş. Onu başka bir ülkede bulmuşlar. O bir kontrol iblisiymiş. Ve bundan artık sorumlu olan kişi Denji. Burada kapattık. 12. ciltle devam edeceğim. Zaten çok az cildimiz kaldı. 12'den 16'ya kadar. Türkçe'ye bunlar basıldı. Video süresince yenisi basılırsa hemen ekleriz. Neden olmasın ama sanmıyorum. İnternetten de okumuyorum arkadaşlar. Ben de kendi kitabımı yazıyorum. İleride bir gün çıktığında ben de internetten okunsun istemezdim. Yani aslında Türkiye'de koşullar manga ve çizgi roman konusunda maalesef ki hani istediğin zaman istediğin çizgi romanı mangayı alıp seriyi tamamlayabileceğin şekilde değil. Hem maddi olarak hem de yayın evi baskısı olarak. Fakat gerekli şeyler Chainsaw Man'i benim takip ettiğim süreçten beri bayağı hızlı basıyor. 12. ciltten selamlar arkadaşlar. Bugün maratonu bitirmeyi planlıyorum. Toplam 4 cilt sonra Türkçe baskılar bitiyor ve biz de devam ciltlerini bekleyeceğiz. Şimdi burada gördüğünüz yeni karakterimiz Asa isimli bir lise öğrencisi. Asosyal, içine kapanık, insanları, arkadaşlarını, sınıf arkadaşlarını kıskanan bir karakter. Bir gün sınıfa Gıt Gıdak isimli bir iblis gelir. Yani tavuk formunda. Sınıftaki herkes Gıt Gıdak iblisiyle çok iyi anlaşıyordu. Ya buralar komik, çok komik. Hani ciddiye alamadım okurken. Hikayeye girmemi uzaklaştırdı. Hani Fujimoto'nun fantezi dünyası ciddi anlamda bambaşka bir seviyede. Espri yetenekleri de bir tık kötü olduğunu düşünüyorum. Hani böyle kara mizah konusunda evet belki biraz daha iyi olabilir. Çünkü bir noktada ben de güldüm aslında. Bu Gıt Gıdak iblis sınıftaki herkesle anlaşıyor ve bir gün Asa'ya ismiyle seslenip gel bizle futbol oyna diyor. Onun kucağına zıplıyor, gidiyor. Kafasız bir tavuktan bahsediyoruz burada. Evet. Kafasız bir tavuk derken birine hakaret anlamında kafasız bir tavuktan bahsetmiyorum. Bunun üzerine o sırada nasıl olduysa Asa tavuğun üstüne düşüyor ve o tavuk Nanaito oluyor. Halbuki sınıfta şöyle bir karar almışlardı. Bu iblisi biz Nanaito yapmayacağız. Yaşayacak bir iblis de olsa insan olmayı öğretiyordu. Hani yaşam hakkını öğretiyordu öğretmen. Ve bunun sonucunda mutluydu herkes. Ve o sırada aslında Asa'yla arkadaş olmaya çalışan arka planda sınıf başkanı falan vardı. Ve Asa tabii ki de daha çok depresyona giriyor. İşte hani keşke şöyle olsaydı falan. O kadar negatif ki yani bildiğiniz ergen bir kafanın içinden çıkabilecek tüm negatiflikleri taşıyor. Bildiğiniz böyle depresyon bir karakterimin zihninden çıkabilecek her şeyi panellerde yansıtıyor. Bir gün öğreniyoruz ki aslında bu sınıf başkanı kız Asa'ya çelme takmış. O şekilde düşmüş Asa ve bunun üzerine kız iblislerle anlaşma yapmış. Hocasına aşıkmış, beraber falan oluyormuş ama hocası Asa'dan hoşlanıyormuş. İğrenç, berbat bir kurgu dili. Yani bu detaylar ciddi anlamda böyle itici, hiç hoşuma gitmedi. Böyle saçma sapan bir şekilde ilerlediğini düşünüyorum keza burada. Hani başka bir şekilde bu verilebilir miydi? Kesinlikle. Mesela aralarında bir ders notundan kaynaklı kıskançlık olsaydı
beni daha çok ikna ederdi. Çünkü zaten kurgusal bir evren içindeyiz ya, ona girmeye çalışıyoruz o evren içine. Hani böyle öğrenci hoca fantezisi, bu tarz şeyler eklemesek de bence çok okey. Asa da bunun üstüne bir iblisle anlaşıyor ve testere adama kafa tutmaya başlıyor zihninde. Henüz bir fight olmadı. Bu arada tabii ki de iblisle anlaşma yapar yapmaz hemen sınıf başkanını falan ortalığı 56 yapıyor. Anlaşma yaptığı iblis de şu. Anlaşma yaptığı iblisin ismi ise Savaş İblisi. Şimdi testere adama göz koydu. Bakalım ne olacak. Bu kısmı hiç beğenmedim. Dediğim gibi hani çok gereksiz olmuş. Fantezik bir şey eklemek için eklenmiş gibi olduğu çok belli. Çok bağırıyor. Olmasa olurdu diyorum. Devam. Çok sıcak. Dayanamadım. Saçımı topladım. Şu anda Reze'nin benim aklımdan çıkmayışı veya benim Reze'ye duyduğum bu sadakat ne olacak? Asa'nın okulunda kim okuyormuş? Testere adam okuyormuş. Okula başlamış Denci. Bundan çok mutlu oldum. Yani o artık okullu. Çünkü onun için bu çok üzücü, önemli bir şeydi. Bilmiyorum. Bir de Reze'nin hatırası gibi bir noktada da düşündüğümüzde. Asa'nın okulunda olduğunu biz nereden biliyoruz? Meğer Savaş İblisi Denci ile savaşan başka birisinin elinde bir okulun düğmesini bulmuş. Üniformanın kenarındaki düğmeyi bulmuş. Bu da Asa'nın gittiği okulmuş. Yani aslında testere adam hedefim sensin diyen Asa değil, Asa'nın iblisi, Savaş İblisi. Asa'nın beyninin yarısında tamamen tüketmemiş. Çünküsü de insanlar hakkında bir fikri yokmuş. An itibariyle 12. ciltte bitti arkadaşlar. Asa karakterini yakından tanıdık. Asa karakterinin içindeki iblisle kendi beyninin içinde konuşmasına şahit olduk. Bunu daha önce görmemiştik. Denci Pochita ile konuşuyordu ama sürekli bir diyalog halinde değillerdi. Asa Savaş İblisiyle sürekli bir diyalog halinde. Ve yeni bir arkadaş ediniyor. Yuko'yu kurtarıyor. Hatta insanlara zarar verdiği zaman pişmanlık duymadığını, ancak başkaları bu zararı gördüğü için kendini kötü hissettiğini Savaş İblisi ona söylüyor. Fakat buna rağmen orada tek başına kaçabilecekken kaçmıyor yarasa iblisinden ve Yuko'yu da yanına alarak gidiyorlar. Ya bunu söylemek istemezdim ama yani ciddi anlamda Chainsaw Man serisini okurken veya izlerken sadece cinsel çağrışımları uyanan bir kitle var. Seri sadece bundan ibaret değil. Evet, Fujimoto'nun kendi içinde bir fantezi dünyası var ve bunu yansıtıyor ama esprili bir tonla. Yani o üyelerin hepsi Denji'nin işte bir kadınla ölmeden önce birlikte olmak istemesi falan hem insani hem de bunu seriye tamamen espri olarak koymuş. Ya bazı yerlerde mesela dozunu kaçırdığı, tatsızlaştığı yerler var, evet. Ama bu tamamen ondan ibaret olan bir seri değil. Biz reçelli ekmek için mücadele veren bir çocuğun karakter gelişimini, yaşadığı olayları izliyoruz, okuyoruz. Bunu da neden söylüyorum? Instagram'da Chainsaw Man'la ilgili bir video paylaştım ve maalesef ki gelen videodaki yorumlar Denji'nin sadece cinsel istekleri olduğuyla alakalı yorumlardı. Tahmin ediyorum bu seriyi tamamen fiksel bir noktadan bakan küçük yaşta kardeşlerim var ama yani bunu yetişkin biri yazıyorsa çok daha kötü bir haldeyiz, durumdayız. Acilen kişisel gelişim öneriyorum. Bu şekilde bilemedim yani, çok da şaşırdım açıkçası. Hani entelektüel birikim olsun diye animeler, çizgi romanlar, mangalar falan okuyoruz. Kendimize bir şeyler katmaya çalışıyoruz ve bu sırada saçma sapan, yok onun tek istediği işte şuydu gibi iğrenç yorumlar gelmesi, yani bunu çiğleştirmek, yaşlarının küçük olduğunu düşünüyorum ve umarım ilerleyen zamanlarda bu düşüncelerden, sığ düşüncelerden uzaklaşacaklardır diye temenni ediyorum. 13. cilde geçmeden önce, bununla ilgili konuşmadan önce şunu da söylemek istiyorum. Artık Denji testere adam kimliğinin ortaya çıkmasını da çok istiyor. 12. cildin sonlarına doğru verilen röportajlara kendi de giriyor. İnsan formuyla, Denji formuyla ve testere adamı sürekli övgüler sayıyor. Yani artık bilinmek istiyor çünkü insanlar ona hayranlık duyuyor. Acaba insanlar ondan nefret ettiğinde ya da ondan soğuduğunda da aynı şekilde bilinmek isteyecek mi? Yani kahramanlığın, ki bu evrende iblisler kahraman değildir ama Denji şu anda kahraman olabilen, koşulsuz insanları iblislerden kurtaran, hayvanları iblislerden kurtaran bir iblis formunda birisi. Kahramanlığın o yükünü acaba taşıyabilecek mi? Yani hani kahramanlar her zaman sevilmez ya. Küçücük bir hatalarında göz ardı edilebilen kişilerdir. Onunla ilgili acaba bir sorgulama yaptıracak mı okuyucusuna Fujimoto? Görelim. Kahvemi içerek 13. cilde geçiyorum ben. Böyle karakterler kısmını henüz okuyorken size
size de göstermek istiyorum. Şimdi savaş iblisi tabii ki de Asa'nın formunda, ancak onun ismi uzun olduğu için biz ona Yoru diyoruz. Yoshida ise okulda öğrenci ama aslında başka bir örgütten ve Denji'nin gerçek kimliğini biliyor. Yuko da Asa'nın ex kankası şu anlık. Beynim eridi. Gerçekten beynim eridi yani. Şuradaki fightları, karakterlerin amaçlarını anlayacağım diye. Bir de şunu düşünüyorum, nereye gidecek? Ya fightlar veriliyor ya. Fightlarda bazı anlar o kadar önemliymiş gibi veriliyor ki tamam, ben burada şiddetin dozunu çok iyi anlayabiliyorum ama bu kadar uzatıyorsak bana ileride başka bir şey vermen gerekiyor. Umuyorum ki burada Yuko'dan kaynaklı başka şeyleri ileride göreceğiz. Yani göreceğimizi umuyorum. Çünkü yordu. Savaş iblisi değil, Adalet iblisiyle anlaşma yapıyor. Adalet iblisine biz Yoru falan diyoruz işte. Yuko adalet iblisiyle yaptığı anlaşma neticesinde adaletli birisi olayım, başkalarını dinleyeyim derken kendi düşüncelerinden sıyrılıyor ve katlediyor herkesi. Yoru'nun ana motivasyonu biz bir şekilde iblisleri fighttıralım. Ondan sonra Denji gelir, Tesir adam gelir, biz onu Nanaito yaparız. O kadar sıkıldım ki burada. Yani şundan dolayı sıkıldım. Fightları bana çok uzatıyormuş gibi geliyor. Sürekli paneller boyunca biz fight görüyoruz. Dehşet görüyoruz. Bütün sıkıntıyı, problemi görüyoruz ve sonunda da duygusal bir ayakkabı verme muhabbetiyle kapat. Bütün olay kapandıktan sonra Yuko gidiyor Asa'nın yanına ve diyor ki işte ben artık iblis avcısı bir tane akrabam var, onun yanına gideceğim. Yaşarsam yaşarım. Belki bu iblislikten de kurtulurum. Sakın adalet iblisiyle anlaşma yapma, tamam mı? Diyor böyle. O sırada Asa diyor ki senin ayakların çıplak olmaz ki böyle diyor. Dost başa düşman ayağa bakar. Kendi ayakkabılarını ona veriyor. Çünkü daha önce aynısını Yuko Asa'ya yapmıştı. Yuko'nun ilk arkadaşı Asa ve okulda Asa'ya çok fazla zorbalık yapıldığı için, bunu engellemek için adalet iblisiyle anlaşma yapıyor. Okulu birbirine katıyor. Gereksiz bir sürü herkese zarar veriyor. Yemediklerinin haline kalmıyor ve burası artık Fujimoto kaç yaşında? Bir saniye bakacağım. Sanki böyle ergenleri tavlayalım, hani 17-18 yaşındaki insanları tavlayalım da bu seri satsınmış gibi davranıyor. 33 yaşındaymış. 92 doğumlu. Serinin tutması, para kazanmak, mangaka olmak vesaire, bunlar çok önemli şeyler. Okey, anlayabiliyorum. Ama ana hikayeden o kadar kopuyoruz ki şu anda ben ne düşünüyorum biliyor musunuz? Bunlar bambaşka şekillerde verilebilirdi. Git sen yaz diyeceksiniz. Romanımı yazıyorum. Onu geçelim, onu bir kenara koyalım. Ben burada okur olarak eleştirel bakış açımı sunuyorum. Fightların uzunluğu boğuyor. Bu kadar olmasına gerek yok. Çünkü bazı fightlar oluyor ve devamını görmüyoruz. Yani Yuko fight'ını göreceğiz muhtemelen. Yani Yuko ile ilgili bir şey daha görmemiz gerekiyor. Çok uzun verdiler ve Yuko hala hayatta. Yani hayatta kalan birisi neden sizce kalmaz? Tekrardan bir gelecektir, bir akıldan geçecektir, bir şeyler olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda Asa planlıyor işte, diyor bu olayları çözmemiz lazım. Ne yapalım, ne edelim diyor. İşte iblisi de ona diyor ki işte seni diyor güçlendirmek için çok sevdiğin, savaş iblisi diyor bunu ona, değer verdiğin, yani ne kadar vicdan azabı çekersen yaptığın silahtan dolayı o kadar güçlü bir silah yaratırsın. Yani örnek veriyorum, bir canlıyı çok seviyorsun, ondan bir silah yaparsan yani vicdan azabın büyük olacağı için silah da çok güçlü olacak. Burada amaçları veriliyor ama amaçlar bence kesinlikle havada bir noktada kalıyor. Hani dedim acaba hikayenin içine giremedim mi? Hayır, ben seviyorum bu hikayeyi. Mesela İyi Geceler Pumpun'da biz bu depresyon bunalım hikayesi okuyoruz. Inyo Asano'nun hani kafa yapısını, içini görmek istemezdim. Kafasının içini, beynin içinde neler olduğunu bilmek istemezdim. Uzatıyor ama derinlikli uzatıyor ve her karakter bir amaç doğrultusunda veriliyor. Dövüşelim, kapatalım ya da işte bu da depresyonda demiyor mesela. Bu arada Inyo Asano Fujimoto'dan iyidir demek anlamına gelmiyor bu söylediğim. Ya da Monster serisinde çok zekice kurgulanmış. Her adımın bir sebebi var. Atılan her adım bir amaca ulaşıyor ya da bir sonucu veriyor. Bu yüzden birazcık sıktı beni. Üst üste okumamla alakası olduğunu düşünmüyorum bunun da. Hani böyle boğuluruz ya sürekli. Mesela Marvel okuduktan sonra hani süper kahraman anlatısı sıkar. Bağımsız tarafa gideriz. Grafik romanlardan keyif almaya çalışırız. Bu öyle değil. Bu ciddi anlamda uzatılmaya çalışılıyormuş gibi. Ama bir şeyler eksik. Hani bir şey eksik. Hani duygu yönünden izleyiciyi, okuyucu etkilemek gerekiyor ya. Mesela Reze kısmı mükemmeldi. Tabii Denji'nin karakter gelişimine baktığımızda daha küçük kurnazlıklar yapmaya çalışıyor. Hala kadınların peşinde. Çok fazla düşünen bir karakter değil ama zaten hikayenin olayı o ya. Adamın hedefi bir kadınla beraber olmadan
Bu hayattan kopmak istemiyor. Olayı bu. Şimdi şöyle bir şey oluyor 13. cildin sonunda. Testere adam olduğunu iddia eden birisi. Ve bu panellerden hemen önce Denci'nin kelle gitmişti. O kadar çok sonuca bağlanmamış olay veriliyor ki umarım güzel bir şekilde bağlanır. Çünkü benim için birçok yer havada. Denci'nin kelle gitmişti. Bu kız çıkıyor ortaya. Asa'dan kız kardeşim diye bahseden gizemli bir karakter girdi hikayenin içine. Ne yapacak bilmiyorum. Hani bir tane gizemli kız kardeş dediğimiz birisi vardı ya. O kim çıktı biliyor musunuz? O Yoru'nun yani savaş iblisinin kardeşi çıktı. Bu arada Denci'yi pencereden izlemişlerdi önceki ciltte ve onu silaha dönüştürelim diye karar almıştı Asa ve Yoru. Bunun üzerine Asa Denci ile birlikte akvaryumda randevulaştı. Bu kız kardeş geldi. Kıtlık iblisi oluyor o da. Kıt çık de bana falan dedi. Ve Yoru'yu çıkarttı oradan. Buradan artık tek bir şekilde çıkabilirsin. O da Denci'yi silaha dönüştürürsen. Bu sırada okuldan testere adam fanı kız ekibi falan filan geldi. Bu işte gizemli adam hani Denci'nin kimliğini bilen kişi filan geldi. Akvaryumda kaldılar ne yiyeceğiz diye bakıyorlar öyle. Şurada komik bir şey var onu okuyacağım size. Şimdi bu Denci'yi çok seviyor ya yani Denci değil testere adamı çok seviyor. Şeyi nasıl taktırdın diyor ip gibi çek var ya onu nasıl taktırdın diyor. Ameliyatla taktırdım onu. Testere adama en yakın olduğumun bir kanıtı. Testere Adam Derneği Gençlik Konuları Lise Başkanlığı. Testere Adam Bilgi Yarışması Turnuva ikinciliği. Testere Adam ürünlerin hepsini toplayan kişi ünvanı. Ben Testere Adam sanmana şaşmamak lazım diyor. Yani hikayede şu anda Makimo ve ekibi çıktıktan sonra sıradan bir lise hikayesine bir noktada döndü. Tabii olaylar farklı bir kurguda ilerliyor. Bunun farkındayım. Bahsettiğim şey diyaloglar gitgide kötüleşiyor. Yani sanki burada Fujimoto diyalogları yazan kişi değil. Yani önceki diyalogları yazan kişi değil. Ya da ekstra bu karakterlerin yaş aralığını belli etmek için bu tonda tutuyor ama çok mu abartıyor acaba? Çok mu abarttı? Hani beni çok boğmaya başladı. Hani çok hızlı okuyup geçiyorum açıkçası şuraları. Yani sevdiğim bir şey şu anda negatif bir yere evriliyor. Umarım bu cilt bitmeden toplar. Evet, 14. cildi de bitirdik arkadaşlar. Tam böyle söyleniyordum ki hoşuma gidecek atışlar yapılmaya başladı. Yani ne oldu? Asa ile Denci arasında böyle gerçekten duygusal, ya ciddi anlamda duygusal bir şeyler gördük. Hani sonuçta ben bu seriyi bir tık içinde duygusallık var ve bu duygusallık beni etkiliyor diye okuyorum. Peki ne oluyor? Şimdi bunlar hani akvaryumda kaldılar ya. Bak Asa aslında ince bir kız ama Fujimoto bunu o kadar gizleyerek veriyor ki. Orada parmağım siyah oldu sayfaları tutarken bilmiyorum anlaşılıyor mu? Boya geçirdi. Sanırım bu eskiden oluyormuş hala oluyor. Ya bu ciltte oldu. Öncekilerde olmadı bu arada. Asa'da şu anda Yoru isimli bir tane şey var ya savaş iblisi. Bununla hani silah yapabiliyorlar ya dokundukları şeyle. Asa ne yapıyor biliyor musun? Hani evde makina çakması var ya. Hani en son makimanın cacık hali kalmıştı hatırlarsanız. Küçük bir çocuk. Yani inşallah makimanın hani çocuk hali Naito'yu büyütüp Denci ile aralarında duygusal bir şey olmaz. Yani lütfen bak bu olmasın. Hani akvaryumda mahsur kaldılar ya akvaryumda sağda solda bulduğu paraları topluyor ve çalıyor. Bununla birlikte şey de yapıyordu zaten. Hani sokakta böyle izmaritleri toplayıp onlardan tekrar sigara yapıyor hain. Sokaktaki evsizlere satıyordu mesela. Akvaryumda da hırsızlık yapıyor. Peki bu niye yapıyormuş? Naruto diye isim geliyor. Naruto'nun okul masraflarını şimdiden çıkarabilmek için diyor ki benim gibi berbat bir hayat yaşamasın diye çalıyorum diyor. Yanlış yapıyorsun kardeşim. Okul dışında part time çalışacaksın. Ben de öyle yaptım. Hepimiz öyle yaptık hemen hemen yani. Anyway yani bu para kıymetli. Duygusal bir bağ var bu parada. Bunu aldık kenara koyduk. Ve bunu Asa'ya anlatıyor. Hatta Asa balık yemediği için ona deniz yıldızının içini falan yediriyor. Orada duygusal konuşuyorlar. Bir yakınlaşma oluyor. Duygusal anlamda. Fiksel anlamda değil. Asa diyor ki buradan nasıl çıkacağımızı biliyorum. Ama sen bir git Denci diyor. Parayı bana ver diyor. Buradan çıkınca istediğim bir şeyi kesin yapacağım diyor. Bir anda şey oldum böyle. Makima geldi aklıma. O da aynısını demişti hatırlar. Savaş iblisini yenersem böyle yapacağım diye. Bak Asa paraya karşılık ben bu akvaryumu satın alıyorum ve akvaryum kılıcı yapıyorum diyor. Bunun üzerine o akvaryumdan kurtuluyor herkes.
Yani Asad duygusal olarak pişmanlık çekmiş orayı yok ettiği için. Bunu da biz Kıtlık İblisi'nin söyleminden öğreniyoruz. Gerçekten çok gereksiz karakterler olduğunu düşünüyorum. Yani hikayeye büyük katkıları olmayan, sadece yüzeysel geçişler sağlayan karakterler var. Katılıyorum. Tabi ilerleyen ciltleri okumadık, ne çıkar bilemiyoruz. Sonrasında Asa ile buluşuyorlar. Asa'yı eve falan çağırıyor. Ama kardeşim yani eve geliyor, takılıyorlar, film izliyorlar. Tam yakınlaşacakları zaman Naruto kapıdan giriyor. Köpekleri gezdirip gelmiş. Hani bunları yakın gördüğü için de Asa'yı da fizyolojik olarak olmasa da köpeğe çeviriyor. Ve diyor ki işte Denji'ye koşullar sunuyor. Bana bunu yap, şunu yap, onu düzelteyim falan diye. Küçük bu arada Naruto. Ve diyor ki hadi gidip sonra işte şartlar karşılığında tekrar Asa'yı düzeltiyor. Hadi gidelim diyor, savaşalım, iblis yakalayalım diyor. Asa'ya da her şeyi unutturuyor. Sanki o buluşmayı Denji ekmiş gibi yapıyor. Çünkü Denji'nin isteği neydi? Oradan çıkınca onunla buluşması. Yeni bir randevu. Çünkü Asa'dan hoşlanmaya başlamıştı. Tabii ki de olmayacak. Tabii ki de Denji kadınlardan böyle negatif bir şeyler görmeli. Çünkü Denji'nin kadın tercihleri çok kötü. Hani gidiyor nerede bela varsa ona tutunuyor. Bu adam finalde erkeklerden hoşlanmaya başlarsa ben çok iyi anlarım onu. Yani bu bence karakterin gay olması için çok büyük bir motivasyon. Çünkü sürekli kadınlar tarafından travmaya uğruyor. Yani Asa'dan da muhtemelen travma yiyecek. Ben bu hikayenin Asa hikayesinin en azından mutlu bir sonla biteceğini düşünmüyorum. Denji şu anda o kadar saf bir noktada ilerliyor ki hani bir noktada böyle artık çakıl taşından kayaya dönmesi lazım. Hani cehennem iblisi formu vardı ya onun, cehennem testere adam iblisi formu. Cehenneme gidip geldi ya, onu kastediyorum. O formdaki gibi ama kafa olarak, mental olarak ona dönmesi lazım. O var içinde bir yerde, muhtemelen onu çıkarması lazım. Çok bile konuştum üzerine. Evet sevgili arkadaşlar, an itibariyle 15. cildi bitirdik. Peki 15. ciltte biz neler gördük? Şu gördüğünüz düşüş iblisi yer çekimiyle oynuyor. Acı çekmiş insanların acılarından faydalanarak onları yer çekimi yokmuş gibi havalandırıyor ve kendisi yemek yapmaya takıntılı. İstekleri arasında Asa var. O da savaş iblisinden kaynaklı olarak onu yakalamaya çalışıyorlar. Yine bütün şehrin altının üstüne boşuna geldiğini görüyoruz. Çünkü nihayetinde yani yine bir böyle fight gidiyor ve hiçbir şeye bağlanmıyor. Şuradan alabileceğimiz maksimum şey şu anda Denji Asa'yı kurtarırken bile aklı fiksel düşüncelerde. Bunun ötesinde ise çizimlere tek bir laf etmiyorum. Ama bu düşüş iblisini biz gördük. İşte böyle değişik çizimleri falan, ilginç bir ablamız. Böyle insanları pişirip yemek gibi hayalleri olan birisi. Peki bu hikayenin amacı neydi? Yani biz bu fight'ı niye izledik? Hatırlarsanız gizemli bir arkadaş vardı. Denji'nin gerçek kimliğini biliyordu bu beyefendi. İsmini unuttum şimdi. Yani Chainsaw Man olduğunu biliyordu. Diyor ki sen artık diyor hani toplum için tehlikeli bir noktadasın. Yani senin sevenin de var ama sevmeyenin de çok fazla var. Bu yüzden diyor gel şöyle bir şey yapalım. Sen diyor Naruto ile git normal bir hayat yaşa. Ama bir daha da testere adama dönüşme. Eğer testere adama dönüşürsen Naruto'yu alırız. Naruto yaparız. Öldürürüz diyor. Yani acaba diyorum ben mi çok duygusuz bir yerden bakıyorum? Ya çünkü şu anda Denji şey istiyor sadece, ün, şöhret, insanların onun için dövüşmesini, insanların onu sevmesini, ilgi alaka görmek istiyor. İlk başlarda bu bana çok tatlı kıvamında geliyordu. Fakat şimdi artık yani kim olsa biraz olgunlaşırdı. Hani kaç yaşında olursan ol. Bu kadar şeyden sonra bak şurada büyüyen ciltler görüyorsunuz. Bunların hepsi Chainsaw Man ciltleri ve bu 16. cilt. Şimdi bunu birazdan okuyacağım. Yani bu süreçte o kadar fight'tan sonra muhakkak senin bir yerde gelişmen gerekiyordu, düzelmen gerekiyordu. Tamam, onun ne kadar cahil bir çocuk olduğunu biz bilerek hikayeye başladık ama sadece bu kadar şey yaşamadan önceydi. Bu arada eğer kanala abone değilseniz abone olarak kanalı destekleyebilirsiniz. Videoya da like, yorum atabilirsiniz. Telefon veya tabletten giriyorsanız da hype puanı verebilirsiniz. Şimdi Türkçe'de basılmış son cildi 16. cildi okuyacağız. Ben korsan okumadığım için son 16. cildi okuyup genel düşüncelerimi de sizle paylaşacağım ve videoyu o şekilde kapatacağız. Kendim de şu anda romanımı yazdığım için seri her ne kadar tamamlanmış olsa da korsan okumayacağım. Türkçe basılmasını bekleyeceğim veyahut İngilizce cildini alırım artık, bilmiyorum nasıl ilerlerim. Beklerim ama acele etmem çünkü hani böyle 13, 14, 15 ciltleriyle birlikte hikayenin dozu biraz düştü bana göre. Temposu demiyorum, etkileyicilik dozundan bahsediyorum. Eğer isterseniz de Türkçe tüm ciltler yayınlandıktan sonra Part 2 şeklinde bir okuma marathonu tekrar yapabiliriz.
Denci'nin şu formu arka kapakta spoiler veriliyor. Ya ben arka kapak yazılarını okumuyorum bu arada. Çünkü arka kapak yazıları full spoiler oluyor. Animelerin introları da öyle. Bu yüzden okumadan ya da introları izlemeden başlamak aslında daha mantıklı. İlk 2-3 bölümün introsunu izlerim ama devam bölümlerinin introlarını direkt atlarım. Bu arada hikayede sahte bir denci daha çıktı. Daha doğrusu testere adam. Zaten o düşüş iblisinden falan o şekilde kurtuldular. Yani bu fightların bir yere vardığını görmedim ben. Bütün fightların olmasının tek bir sebebi şu anda bu ciltte şöyle verildi bu arada. Nostradamus felaket denen bir şey var. Yani insanlığın yok olması ve sadece iblislerin doğması, iblislerin varlığına dair bir yaşam formu olacakmış. Bu sebepten de tüm bu yaşananlar onun habercisi gibi bir şeymiş. Nostradamus aynen bu şekilde. Başka bir şeyle karıştırmayalım. Bakalım 16. cilt nasıl devam edecek? Yani gördüğünüz üzere seriye bağlılığım 13-14 itibariyle bir düştü. Size önemli bir yeri okuyacağım. Yoru ve Asa'nın yanına kıtlık iblisi geldi. Kıtçık vardı ya. Yoru savaş iblisi testere adamı öldürmek istiyor. Asa ise artık testere adama duygular besliyor. Çünkü onu defalarca kez kurtardı. Kıtçık iblisi ise başka bir şey söyledi. Dedi ki yanlarına gelip ikinizin de istediğini yapmak kolay dedi. Yoru da tabii ki de şey dedi. Bu ikisini aynı anda yapmak mümkün değil. Ve kıtçık iblisi şunları dedi. Senin savaşmak istediğin kırmızı testere adam mı Yoru? Bu siyah testere adam. Siyah testere adam ile kırmızı testere adam farklı kişiler. Biz kız kardeşler insanların ve iblislerin suratlarıyla ilgilenmediğimiz için fark etmemen normal tabii. Bu siyah testere adamla savaşmak istiyorsan kırmızı testere adamı normal insan hayatına geri döndürmen gerekiyor. Asa'nın kurtarmak istediği testere adamla senin öldürmek istediğin testere adam farklı kişiler Yoru. Testere adam kilisesine katılırsanız ikinizin de istediği olur. Çünkü halk ve testere adam kilisesi şu anda burun buruna kavga ediyorlar. Testere adam ölsün, hayır yaşasın, o kahraman, hayır değil. Klasik Marvel DC anlatısında olan bir şey vardır. Şimdi süper kahramanlar herkesi bu kadar kurtarıyorlar ama bu yıkılan binaların, bu mahvolan yolların hesabını kim verecek gibi bir muhabbet vardır. Aynısı burada testere adam için de yaşanıyor. Bir de bu bölümde şöyle bir şey oldu. Bu güzeldi bu arada, hoşuma gitti. Denci evde Noita ile birlikteyken sebzelerle ilgili bir muhabbet geçti. Ve aynı zamanda Miyavcık da kadraja girmişti. Sebzelerle ilgili geçen muhabbeti bir televizyon programında geçiyor. Ya bence orada Denci bir Power'ı hatırladı. Çünkü o sebze yemekten nefret ederdi. Kedinin oradan geçmesi filan. Hep Power'a duygusal bir yaklaşım diye değerlendiriyorum. Yani Denci öyle düşünmüyor olabilir. Ben öyle bir hissettim. Tamamen izleyiciye oynanmış burada. Testere adam normal hayat sürüyor. Ve bu normal hayatında ona bir body tahsis edildi. Daha doğrusu özel koruma. Bu özel korumada 22 yaşında genç bir kadın. Ama testere adama büyük hayranlık duyuyor. Bu arada testere adam kilisesine gitti. İşte oradaki geleneklerin falan saçma sapan muhabbetler döndü ve tabii ki de çıktı oradan. Kilisedeki karşılayan kişi de testere adamın Denci olduğunu biliyor. Oraya götüren kişi de Makima ile savaştığı sırada kurtardığı kişiydi. Testere adam kadınların artık kendisinden nefret ettiğini biliyor. Yani Denci'nin kadınlarla arasının iyi olmadığını kabullendiği bir evre. Bu arada testere adamın koruması da şu hatun. Aslında diyor testere adamdan ben nefret ediyorum. Ona hayranım ama ondan nefret ediyorum. Çünkü testere adam benim annemi ve babamı kurtarmaya gelmemişti. Ben testere adamın silah iblisiyle savaştığı şehirde ailemle birlikte yaşıyordum. Tam akşam yemeği yediğimiz sırada evimiz yıkıldı. Bir şekilde tek başıma molozların arasından çıkmayı başardığım sırada testere adam ve silah iblisi gözlerimin önünde savaşıyordu. Molozların arasından annemi ve babamı kurtarması için testere adama bağırarak yardım istedim. Fakat benim sesim testerenin sesi tarafından bastırılıp kayboldu. Testere adam benim yüzüme bile bakmadı. Annen ve baban hayattalar mı diye soruyor Denci. O da hayatta olmadığını söylüyor. Koruyan karakterimizde de böyle bir derinlik var. Aynı zamanda Asa testere adam kilisesine girdi ve orada iblis avlıyor. Kız bayağı popüler oldu yani, haberlere falan çıkıyor. Bak karakterde çok güzel bir şey var. Bir detay var, çok güzel eklenmiş. Testere adamın normal insan formuna dönüştüğünü bu kız görüyor. Ben o gün diyor testere adamın insan formuna dönüşümünü gördüm, ağlıyordun diyor ve o gün karar verdim. Ben o çocuğu kurtarmalıydım. Ben senin büyük hayranınım Denci Senpai. Testere adamın değil senin. İlk defa Denci'ye hayran olan birisi var. Ve bitirdik. Chainsaw Man 16. cildi bitirdik. Devam ciltleri geldikçe
biriktiririm. Eğer sizler de isterseniz part 2'sini de yaparız. Tüm ciltler Türkçe basıldıktan sonra. Peki finalde ne oldu? Testere Adam Kilisesi müritleri bir AVM'de saldırı düzenlediler. Bunun üzerine bu saldırı bastırıldı. Haberlerde anons geçti ve bitti. Yani zaten mangalarda ana olay böyle çok fazla derinlikli bir şekilde verilmedi son ciltlere doğru. Yine de güzel sahneler vardı. Yani Denji karakterinin içinin boşaltılmasından ziyade veya hep boş kalmasından ziyade farkındalık kazandığı noktaya gelmek istiyorum ben. Seri zaten yanlış bilmiyorsam 24 cilt filandı. Hani biz 16. ciltte bile bu kadar görüyoruz. Bu arada şöyle bir teorim var. Eğer hep böyle kalacaksa onun içindeki Pochita'yla da alakası olabilir. Çünkü bir insan hiçbir şey öğrenmez. Yani aslında farkında ama çok da sallamıyor gibi hissediyorum Denji. Sadece son ciltlere geldiğimizde Denji artık sürekli şunu demeye başlamıştı. Sıradan hayat bu mu? Ama ben biraz daha fazlasını istiyorum. Onu artık düşünmeye başlamıştı. O noktaları evet biraz daha gerçekçi kılıyordu karakteri ama yine de çok fazla eksiği olduğunu düşünüyorum serinin. Siz seriyle ilgili neler düşünüyorsunuz? Maratonu beğendiniz mi? Yine başka maratonlar yapalım mı? Yapalım diyorsanız hangi maratonları yapalım? Şöyle kitaplığımda bir sürü maraton yapabileceğimiz mangalar var. Vaat edilmiş yok yer, Yalnız Kurt ve Yavrusu tamamlanmış seriler, Geceler Pumpun ve Monster'ın da zaten kanalda maratonlarım mevcut. Burada bayağı bir efor harcadım. Bir like'ınızı, abone değilseniz aboneliğinizi alırım. Umarım hoşunuza gitmiştir. Her zaman söylediğim gibi kendinize iyi bakma cesaretini asla kaybetmeyin.